size Lumion'da malzeme nasıl atanır onu göstereceğim. SketchUp içerisinden yapmayacağız. SketchUp içerisinden başka örneklerde yaparız. Yani SketchUp içinden nasıl malzeme atanır, edilir falan filan. Onları sonra görürüz. Şimdi sadece Lumion'a bir giriş yapalım. Şimdi normalde Lumion şurada. Bir uzantısı var. İstiyorsanız da şuradan açabilirsiniz. Fakat ben oradan açmayı tavsiye etmiyorum. Eğer bilgisayarınızdaki işte SketchUp'ınızdaki program çok ağır değilse, çok dolu değilse, bunun altını çizerek söylüyorum. Bir plugin'ini açıyorum. Onu da hemen göstereyim. Size vermiş olduğum Drive dosyasında da var. Lumion Live. Bak bu. Bu Lumion'un geliştirdiği bir uzantı. Bu ne işe yarıyor? Bu SketchUp'la Lumion'u entegre bir şekilde çalıştırıyor. Mesela diyelim ki ben bunda bir değişiklik yapacağım. Şöyle gelelim, bir tane color atalım. Renk atalım. Şöyle bir tane renk attım. Şimdi bu malzeme değişikliğini anlık olarak Lumion'da da görüyoruz. Ondan sonra diyelim ki bunu küçülttüm ben. Lumion'da da küçülüyor. Yani bir revizyon yaparken anlık olarak ikisinde de değişmiş oluyor. Şimdi mantık şu. Şuradaki play tuşuna basıyorsun. Tabii ki ilk önce şu anda hata yapmam güzel oldu. Dosyayı kaydetmem gerekiyor. Geliyorum, file, save diyorum. Tamam, kaydedelim. Evet, kaydettik. Şimdi buradaki start tuşuna bastık. Şimdi diyor ki Lumion'u açalım mı? Evet dersem Lumion açılmaya başlayacak. Lumion'u açtıktan sonra tabii Lumion açıkken de bunu tıkladığınız anda Lumion'a direkt geliyor. Orada da bir sıkıntı yok. Yani direkt sadece açık değilken kullanılmıyor. Diyelim ki Lumion'da açık, SketchUp'ta açık ama entegre bir şekilde çalışmıyor. İkisini farklı dosyalarda çalıştırıyorsun böyle. Sonra o plugin'e bastığında yine anlık olarak çalışıyor. Yani o dosya, SketchUp'taki dosya Lumion'a gidiyor. Evet, şimdi size Lumion'un arayüzünü anlatalım. Bakın, gördüğünüz üzere bakın şey yaptım. Direkt SketchUp çalıştırdığım gibi SketchUp'taki bu ortam geldi. Şimdi şuradaki orijin noktasını görüyorsunuz değil mi? Tam bu orijin noktasından başlıyor şuradaki yeşillik. Bak, burada da orijin noktası var. Yani ben eğer SketchUp'ta bunu şöyle aşağı doğru çekmiş olsaydım, yani şu orijin noktasının altında olmuş olsaydı bu, burada baktığınızda bu da yerin altına girmiş oluyordu. O yüzden buna dikkat edin. Yani çizimleriniz genellikle şu orijin noktasının üstünde olsun. Evet. Şimdi mesela şöyle de çalışıyor. Şunu bir yana alalım. Bunu alalım böyle. Hatta şunu şöyle alalım. Şunu şuraya alalım. Çift ekran olsaydı süper olurdu. Şimdi şöyle. Mesela diyelim ki SketchUp'ta bir değişiklik yapıyorum şu anda. Bakın öteki tarafta da oluyor. Mesela diyelim ki buraya bir tane farklı bir materyal atacağız. Şöyle gelelim. Pembe atalım. Bakın burada da pembe oldu. Mesela buraya geldim. Burayı scale yaptım. Bakın burada da gerçekleşiyor. O yüzden bu konuda revizyon yapılacaksa özellikle çok işinize yarar. Diyelim ki beraber çalışmıyorsunuz. Şöyle şu anda hiç çalışmıyor. Bu start'a bastığınızda direkt olarak yine geliyor. Bu şekilde. Evet, bunu aşağıya alalım. Buraya gelelim. Şimdi mantık şuradan gidiyor. Sağ alt köşede böyle şeyleri görüyorsunuz. Bu arada Lumion'u hiç kullanmayanlar için de anlatayım. Bilgisayar oyunu oynayanlar bilir. W ileri, ondan sonra A sola, S geriye, D tuşu da sağa gidiyor. Şu şekilde. W, A, S, D böyle ileri geri tuşu. Sonra Q yukarı, E tuşu da aşağı iner. Kamerayı şu anda oynatıyoruz. Aşağı yukarı oynatıyoruz. Eğer ki böyle hızlı gitmek istiyorsanız mouse'unuzun topuyla da oynayabilirsiniz bu şekilde. Mouse'umun topuyla oynuyorum ileri geri. Ve ekranı böyle döndürmek istiyorsanız mouse'unuzun sağ tuşuyla dönüyorsunuz. Basılı tutuyorsun, döndürüyorsun şu şekilde. Yine bazılarının bilmediği bir özellik söyleyeceğim. Şimdi normalde böyle dönüyor ya. Bizim ortadaki şu işaretimiz var. Aynı şey Counter'daki veya o silah oyunlarındaki şey gibi, imleç gibi. Valorant'taki. Şimdi bunu sabitlemenin de yöntemi var. Mesela şu anda bu oynuyor ya. Kamerayı sabit tutup sadece kamera çevirme efekti de verebiliriz. Mesela D'ye falan basmadan. Geliyorsunuz. Buradayken O'ya basıyorsunuz. Döndürüyorsunuz. Bakın orayı kilitliyor ve kamerayı döndürüyorsunuz sadece.
böyle bir özellik. Yani navigasyon araçları da aslında çok basit. Zaten Lumion'da bir oyun motoru mantığıyla çalışıyor. Sağ üst köşeden de şuradan FPS'lerini falan görebilirsin. Şu anda 60-52 falan FPS veriyor. Bu şekilde kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi navigasyon araçlarımızı gördük. Sağ tuşa basıyorsunuz, sağa sola dönüyorsunuz. Bu kadar basit. Yani şu anda sol tuşuna basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Sol tuşu sadece seçmeye yarıyor. Şimdi gördüğünüz üzere 3 tane kutucuk var. Sağda var. Solda 2 tane var. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Mantık şu. Kütüphane aslında layer aynı şeydeki gibi. Photoshop'taki gibi de düşünebilirsiniz. Layer gidiyor. Yani diyor ki eğer şuradaki oluştur, yani şu insan işte kum şey yaparmış gibi. Burada oluştur kısmındayken burası açılıyor. Şurası. Burada neler var onu göreceğiz. Şimdi buradaki kısım yanıyorsa bunlar çıkıyor. Şu foto kısmında render alıyoruz. Film kısmında animasyon alıyoruz. Panorama kısmında 360 derece render alıyoruz. Bunu da göstereceğim size. Bu çok güzel bir özellik bence. V-Ray'de de var bu. 360 derece render aldığınızda VR gözlükleriyle falan sunum yapabiliyorsunuz. Yani en azından bir odanın içerisini böyle kafanızı çevirerek gezdirebiliyorsunuz insanlara. Ben üniversite son sınıfta bitirmede VR gözlükleriyle sunum yapmıştım. Buraya geliyorsunuz, dosyayla da işte kaydediyorsunuz, yeni dosya yüklüyorsunuz, farklı kaydediyorsunuz gibi. Buradan da şeyi yapabilirsiniz. Benim şu anda sistemim bu. Lumion onu gayet kaldırıyor. Evet, şimdi oluştur kısmına yine tıklayalım. Tıkladık. Oluştur kısmının içerisinde neler varmış onları bir izleyelim. Şimdi arkadaşlar oluştur kısmından sonra alt layer gideceğiz. Katman katman gideceğiz. Şu kısım objeler kısmı. Objeler kısmından da anlayacağınız üzere import kısmından SketchUp'tır, 3D Max'tir, Revit'tir, 3 boyutlu modeller alacağımız kısım import kısmı. Buradan alıyoruz. Ama biz SketchUp'ı şuradan Lumion'u buradan açtığımız için buna gerek kalmadı. Direkt importlu haliyle geldi. Yani o yüzden direkt o plugin'i kullandım ben. Şimdi bu importla da işimiz bitirdikten sonra sağ taraftaki kısımlara bakabiliriz. Sağdaki kısımlarda da yine layer'a gidiyoruz. Layer'dan kastım da şu. Alınan malzemeler seçiliyken bakın buranın topu yandı. Şimdi birer tane şey koyalım. Ürün koyalım şuraya. Mesela şuradan yerleştir kısmından bir tane ağaç koyalım. Şuradan taşıtlardan bir tane araba koyalım. Sonra bir tane iç mekandan da koltuk koyalım. Yeter zaten. Şimdi şu donatılar kısmı gelsin. Seçtik aslında. Evet. Şimdi mantık şu. Alınan modeller kısmına geldiğinizde SketchUp'tan almış olduğunuz şeyler seçilir. Birden fazla SketchUp dosyasını Lumion içerisine de atabiliyorsunuz. Ben çok kez mesela diyelim ki bir dekoratif bir şey kullanacaksam ve SketchUp içerisinde kasıyorsa Lumion içerisinde birleştiriyordum bunu. Ne gibi? Mesela diyelim ki SketchUp'ta araba koymam gerekiyor ama arabanın boyutu çok fazla. Lumion içerisindeki arabaları da beğenmediğim için modellemesi SketchUp'ta geliyordum, buradan import diyordum. Arabayı buraya SketchUp'ı ayrı bir SketchUp dosyası olarak alıyordum. Bunun bazı avantajları da oluyor. Onları da ilerleyen derslerde göstereceğim. Şimdi mantık aslında şu. Diyorsunuz ki bak burayı ben kendim SketchUp'tan almışım. Lumion da demiş ki ben bunları 3 boyut olarak bir yerden aldım. İşte bu SketchUp olabilir, bu 3D Max olabilir vesaire olabilir. Bunlar benim kütüphanem. Aslında bunlar da dışarıdan alınmış objeler gibi düşünebilirsiniz. Mesela ağaç, tabiat kısmına geliyorsunuz. Bu arada yine mesela alınan malzemeler ekliyken bakın buradan daha önce almış olduğunuz kısımlar da gelebiliyor. Mesela daha önce ne almışım? Satranç taşı falan almışım. Başka projelerim falan da geliyor buraya. Şöyle çalışmalarım geliyor. Seç kısmına geliyorsunuz. Buradan istediğiniz, yani alınan malzemeler kategorisindeki layer'ındaki herhangi bir şeyi seçebiliyorum buradan. Seçtikten sonra bunu move yapabiliyorum. İşte yukarı taşıyabiliyorum. Yatay taşıyabiliyorum ve buna matematiksel veri girebiliyorum. Sonra bunu gördüğünüz üzere çevirebiliyorum. Mesela çevirelim buradan. Şöyle çevirebiliyorum şu şekilde. Veya gelip buna scale verebiliyorum şu şekilde. Veya gelip buraya tıkladıktan sonra buraya tıklarsam şu anda silerim. Mesela sileyim. Geri çağırmak için de şuraya tıkladığımda
işlemimi yaparım. Yani mantık ne? Oluştur kısmı seçili, objeler kısmı seçili, alınan modeller seçili. Ne oldu? Buradan istersem yeniden bir tane eklerim. İstersem bunu seçerim. Seçtikten sonra taşıyabilirim, çevirebilirim, ölçeklendirebilirim gibi gibi gibi. Buradan da farklı farklı. Mesela şu anda ağacı seçmek istesem seçemiyorum. Gördüğünüz üzere arabayı seçemiyorum veya şuradaki koltuğu seçemiyorum. Bunu seçebilmem için ağaç layer'ında olmam lazım ki ağacı seçebileyim. Şu şekilde. Veya işte buradan herhangi bir arabaya gelelim mesela. Arabayı seçebilirim. Taşıyalım. Şöyle taşıyabilirim. Yani bunlara farklı farklı işlemler yine yapabilirim. Rotate'e tıkladım. Bu arada rotate'i 3 eksende de yapabiliyorsunuz. Sadece şuradan şu şekilde değil. Bakın mesela bu sadece buranınmış. Bu şekilde de amuda da kalkabilir bu. Şöyle yan taraflarını da çevirebilirsiniz. Sonra başka ne yapabilirsiniz? Işıklar kısmı var. Işıklar kısmı Lumion'da bir obje olarak tanıyor ışıklar kısmını. Işıklara tıklarsınız. Yine bunu yerleştirebilirsiniz böyle. İsterseniz yerleştirmiş olduğunuz şeyi seçebilirsiniz. Bunu da büyütebilir, bunu da bunu da çevirebilir, bunu da ölçeklendirebilirsiniz. Şimdi buraya tıkladığımda veya tabiata tıkladığımda gördüğünüz üzere kütüphanesi çıkıyor. Mesela tabiat dedim, ağaçlarla alakalı, işte çimenlerle alakalı, burada orman zeminiyle alakalı veya ne bileyim kayalarla alakalı burada şeyler çıkıyor. Kütüphaneler çıkıyor. Yine ışığa da tıkladığımızda burada kütüphane çıkıyor. Işık ürünleri çıkıyor. Bu layer'e geldiğimizde. Şimdi baktığınız üzere, gördüğünüz üzere şu anda 3 tane farklı şey var. Işık türü var. Aslında Lumion içerisinde bu kadar ışık türü var. Bir spot en çok kullanacağımız ve en kaliteli ışık kaynağı. Burada noktasal var. Bildiğiniz gibi bir tane noktaya tıklıyorsunuz şöyle. Bu ona artık ışık veriyor gibi bir kısım. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Alan ışık kısmı var. Buradan da işte rectangle yapabiliyorsunuz. İkisi zaten aynı şey. Bu sadece ölçüsünü hazır olarak vermiş. Yani burada 3 tane ışık kaynağımız var. Lumion'un en kötü özelliği bu ışıklar. Hala daha çözemediler. Lumion 12 kullanıyorum şu an ofiste. Hala da bu ışıklar konusunu geliştiremediler. O yüzden hala da V-Ray Lumion'dan render kalitesi açısından daha önde. Şimdi mesela diyelim ki şöyle bir şey. Ağaçlar kısmına geldik. Yerleştirme işlemi yapmayacağım. Buradan seçme işlemi yapacağım. Seçme işlemini yaptım. Bakın seçtim. Bu sefer seçtikten sonra bir tane daha panel açıldı buradan. Burada ne yapabiliriz? Yine burada da layer sistemi var. Pek kullanmıyorum buradaki layer sistemini. Ama yine şu SketchUp'taki layer mantığıyla çalışılabilir. Bunu şeffaf yapabilirsiniz. Mesela yaklaşalım biraz. Şöyle şeffaf, ışık geçirimli bir hale gelebiliyor. İşte renklerini falan değiştirebilirsiniz. Doyumlarını değiştirebilirsiniz. İşte burada farklı farklı ayarlarını yapabilirsiniz. Sonra şuradaki kısmı genişlettim. Bunu işte mesela diyelim ki bu ağacı seçtim. Fakat ben bunun türünü değiştirmek istiyorum. Buraya geldim. Ben bu ağaç yerine bu kayayı koymak istiyorum. Bakın kaya oldu direkt. Sonra şu sağ alt köşeden OK dedim ve bu geldi. Buna tıkladım şimdi. Şimdi seçime odaklan diyorum. Gördüğünüz üzere direkt olarak seçime odaklanıyor. Burada aslında kurcalanacak en güzel şey şu. Kendi türevinden bir şey seçmek istediğinizde. Mesela diyelim ki ben bir yerde sadece ışıkların şeylerini seçmek istiyorum. Veya ağaçlardan şöyle bir şey yapalım. Şöyle tane tane koyalım şöyle. Şimdi şu kargaşada ben sadece ağaçları seçmek istiyorum. Veya şöyle çam yapalım. Bir tane de çam koyalım şöyle. Sadece şu ağaçları seçmek istiyorum. Buna tıkladım. Bakın şurada ne diyor? Tüm benzer objeleri seç diyor. Tıkladığımda gördüğünüz üzere buradaki benzer objeleri seçti. Buradaki ağaçları seçmiş olduk aslında. Sadece şu türdeki ağaçları seçmiş olduk. Fakat bu değil de yani türleri seçmiş olduğum için şu anda o simge gitti. Aynı kategoridekileri seçti deseydim bu sefer ne yapacaktı? Bu sefer şuradakileri de alacaktı. Yani tabiat kategorisindeki her şeyi seçmiş olacaktı. Yani seçim aracı olarak da bunları kullanırsanız güzel olur. Mesela hepsini seçtim ya. Şimdi bunlara rahatlıkla hepsine birden scale verebilirim. Ondan sonra döndürebilirim.
veya gelip silebilirim. Veya bunları yüksekliklerini hizalayabilirim. İşte boyutlarını hizalayabilirim. Aralarındaki mesafeleri böyle eşitleyebilirim gibi şeyler var. Rastlantısal boyuta geçtim şimdi. Rastlantısal açı. Buraları kurcalarsınız zaten siz Lumionu bulursanız. Şimdi gördüğünüz üzere ne yapıyoruz? Buradan oluştur kısmına geldik. Obje yerleştireceksiniz. İster SketchUp dosyasını import ettin. İstersen Lumion içerisinden dosya aldın. Ondan sonra dosyayı seçtin. Buradan yerleştiriyorsun. Buradan seçiyorsun dosyanı. Mesela arabayı seçelim. Dosyanı seçiyorsun. Dosyayla alakalı bilgilerde hemen şurada bir panel açılıyor. Bununla alakalı işlem yapıyorsun. Ne yapıyorsun mesela? Bunun rengini değiştiriyorsun. Sonra ışıklar açık mı değil mi? Şu anda tabi sabah olduğu için tek ışık gözükmüyor. Bakın şurada ışıklar yandı. Işıkları söndüreyim böyle. Işıkları yakabilirsiniz. Şu anda sürücüsü yok. Şu anda sürücüsü var. Evet bakayım. Evet şu anda var. Kapat dediğimde sürücüsü gider. Gibi özellikler var. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada başka neler ekleyebilirsiniz? Efektler kısmından işte su efekti ekleyebilirsiniz. Ateş efekti, duman efekti, sis efekti veya böyle yaprak düşme efekti filan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra ses ekleyebilirsiniz. Burada farklı belki ses size gelmiyor olabilir. Burada farklı sesler var. Yine bunları da kurcalayabilirsiniz. Gök gürültüsü, yağmur sesi vesaire şeyler de eklenebiliyor. Burada donatılar kısmında da en çok kullanacağımız, bunların pek çoğunu kullanmıyorum. Sadece reflection control kısmı var. Lumion'da ön izleme renderlar, yani bir malzeme ayarı yaptın. Çok parlak, çok yansıtıcı oluyor. Ayarlıyorsun, render alıyorsun fakat parlak gözükmüyor. Mesela diyelim ki şöyle, şu kontrolü geldim buraya koydum. Aracın üzerindeki yansıma değişti. Şöyle biraz oynayalım. Bakın aracın üzerindeki yansımalar değişiyor. Yani birazcık daha yansıma ile alakalı daha doğru sonuçların vermesini sağlayan bir özellik bu. Ön izlemede özellikle işinize yarayacak bir şey. Eğer Lumion ondan aşağı kullanıyorsunuz, 9 falan kullanıyorsanız bu kısım aydınlatmanın içerisine geçiyor. Yani şu ışıklar kısmının içerisine geçiyor. Eğer ışıklar kısmına basarsanız şöyle, burada normalde bir tane daha şuradaki simge ışıkların şurasında oluyor. Evet, şu anda ben Lumion 9'u da 10'u da 12'yi de kullandım. Aralarında pek bir değişiklik maalesef yok. Aman büyük değişiklikler maalesef yok. Ön izleme bence en büyük yenilikleri Lumion'la alakalı. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim size anlatacağım kısma. Yani bunu böyle detaylı anlatacağım kısma gelelim. Buradaki kısım şu malzemeler kısmı. Malzemeler çok önemli. Şimdi malzemeniz çok kaliteli olması lazım. Texture.com. Hemen açıyoruz. Böyle bir site. Buraya geliyorsunuz. Buradan ücretsiz bir şekilde kaliteli texture'lar indirebilirsiniz. Buradan isterseniz PBR'dan, isterseniz de şu 3D kısmından indirebilirsiniz. Ama PBR kısmını tavsiye ederim. PBR kısmına geliyorsunuz. Buradan bir malzeme seçeceksiniz. Mesela bir tane tuğla malzemesi seçelim şöyle. Bakın şu anda bir sürü kaliteli şeyi görüyorsunuz. Malzemeyi görüyorsunuz. Neyse, hangisini yapsak? Zaten malzemelerim hazır da. Şöyle mesela şöyle bir tuğla şeyine tıkladığımda sonuç bu olacak. Fakat bu sonucu elde etmek için benim hangi görsellere ihtiyacım var onu da göstereceğim şimdi. Bu resmin, yani malzemenin kendi resmi. Bu deplasman map'i, birazdan bunlar ne anlama geliyor göstereceğim. Bu da bump'ı, yani rölyefi. Rölyef dediğimiz aslında hani kabartmalar falan vardır ya, rölyefler alüminyum falan da yapılır. İşte o mantıkla. Böyle mor bir şey vardır. Rengi vardır. Bu önemli. Bu V-Ray'de de var. Normal map olarak geçer bu. Evet, bunları indireceğiz. Ben zaten daha önceden indirmiştim. Onları tek tek kullanacağız. Ne gibi yerleri kullanmanız gerekiyor. Şimdi SketchUp'ta herhangi bir malzeme attım. Birinci öncelik şu. Her bir malzeme için farklı malzeme atmanız gerekiyor. SketchUp'taki Lumion'dan malzemeyi atadığınızda bir kargaşa, bir hata olmasın. Çünkü Lumion malzeme görüyor objeleri.
Malzemeler bölümünde. Şimdi gelelim malzememize tıklayalım. Malzememize tıklayınca zaten bir şeyi seçtiğinizde o bütün menüler çıkıyor. Menüleri birazcık incelediğinizde de zaten anlayabiliyorsunuz neyin ne olduğunu. Şimdi tıkladın ve böyle bir şey çıktı karşına. Hepsi alınan malzemelerde gelir şurada. Yeni kısmında alınan malzemelerde gelir. Eğer SketchUp'taki dosyayı kullanmak istiyorsan standart kısmına tıklayacaksın. Standart'a tıkladığında böyle bir ekran verir sana. Eğer SketchUp'ta benim gibi şu anda renk atadıysan bunu şey yapacaksın. Standart yapmayacaksın veya sonradan kendi Lumion'un içerisine ayarlayacaksın. Onu göstereceğim zaten. Buradan gördüğünüz gibi farklı farklı malzeme türleri var şu an burada. Mesela ne alsak buradan şeyleri geçelim. Çeşitli kısmından mesela 3 boyutlu çimen atalım mesela buna. Şöyle baktığınızda 3 boyutlu çimen atamış olduk. Mesela başka ne atabiliriz? Kaya kısmına geldim. Şöyle bir şey atalım. Taş malzemesi atalım. Şöyle. Bunlar tabii birbirini çok tekrarladı. Toprak atabiliriz. Bu arada malzemelerle alakalı şöyle bir tüyo verebilirim. Bu gerçekten de böyle mi bilmiyorum. Ama başında şöyle marka olan malzemeler daha gerçekçi oluyor. Mesela şuna tıklayalım. Bakın daha bir gerçekçi oldu. Şuraya bir tıklayalım. Böyle şeyler. Malzeme. Bu çok güzelmiş. Neyse. Gelelim iç mekanda. İç mekan malzemeleri dış mekan malzemeleri olarak da ayırıyorlar. İşte kumaş malzemesi, deri malzemesi. Bu arada Türkçe olması çok güzel bir özellik. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela buradan gelelim. Bir tane ahşap atalım şöyle. Şu şekilde. Gayet güzel sonuçlar veriyor şu şekilde. Veya asfalt da atabiliriz. Şöyle ıslak bir asfalt atabiliriz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki siz dışarıdan malzeme atacağınız zaman nasıl yapacaksınız? Onu göstereceğim. Bu arada ben normalde bunları SketchUp'ta bitiriyorum. Yani ayarlarımı SketchUp'ta yapıyorum. Neden yapıyorum SketchUp'ta? Hani size anlatmıştım ya buraya bir malzeme attığımız zaman malzemenin büyüklüğünü, ölçeğini, yönünü değiştirmek için tıklayıp texture diyordum. Onun ayarlarını rahat rahat yapabilmek adına SketchUp'ta yapıyorum genellikle. Ama SketchUp'ta yapmasanız nasıl yaparsınız onu göstereceğim şimdi size. Diyorum ki buradaki malzemeyi seçtim. Bir önceki menüye geçebilmeniz için istiyorsanız şuradaki kısma tıklıyorsunuz ve yukarı doğru geliyor. Malzeme kütüphanesine geldi. Yeni kısmına bir daha geldin. Alınan malzemeleri tıkladın. Sonra dedin ki standarta bir daha gelmek istiyorum ben. Standarta tıkladığında şöyle rastgele bir parlama, yansıma, rölyef atar. Rölyef şu anda hiçbir map olmadığı için bir etkisi olmaz. Rölyef adından da anlayacağınız üzere bir daha söyleyeyim bunu. Rölyef mesela rölyef yazalım şuraya. Böyle hikayeleştirerek anlatıyorum ki daha iyi anlayın. Şöyle görsellere bakalım. Tam istediğim rölyef tarzı nerede? Yandan bir görsek güzel olur. Bakın mesela şöyle kabartmalar. Bir yerde görmüştüm ya tam güzel rölyef. Şöyle. Şöyle rölyefler. Bunlar aslında kabartmalar. Yani bizim buradaki rölyefimiz bildiğin kabartma. Buradaki kabartmalar nasıl yapılıyorsa rölyefte bizim rölyefimizde öyle kabartmalar yapacak. Ama şu anda rölyefimizde bir map olmadığı için bir etki yapmıyor şu anda. Evet, şimdi buradaki kısımları anlatalım. Şimdi şuradaki mor kısmı siliyorum. Şu iki kere tıklayınca burası silindi. Şimdi 3 tane bizim map kutumuz var. 3 tane kutumuz var. Bu V-Ray'de hani bayağı fazladır bu. Bunda 3 tane var. Geliyorsunuz birinci kısma renk map'i seç dediğimizde malzemenin kendi rengini seçeceğiz. Resmini seçeceğiz. Hangisindeydi? Bundaydı galiba. Şimdi ben daha önceden o tuğla malzemesini indirmiştim. Tuğla malzemesinin resmini seçiyorum. Aç diyorum ve geliyor buraya. Baktığınızda bayağı yaklaştığınızda o gelir. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Renklileştirme diyor ya. Ben buna hiç renk atamak istemiyorum. O yüzden şöyle sıfırlıyorum. Sadece bu bizim şuradaki malzememiz olsun. Baktığınızda burası çok küçük geldi buraya. Şu malzeme kısmını şöyle arttırıyorum. Şöyle arttırdım. Şimdi siz buraya renk map'i attığınızda Lumion otomatik olarak yapay zeka olarak buraya bir tane
Relief atıyor. Normal map atıyor. Ama ben bunu istemiyorum. Sildim. Kendim kullanmak istiyorum. Bunu kaldırınca gördüğünüz gibi burası cam gibi yansımaya başladı. Şöyle. Neden? Üstünde hiçbir kabarık yok ve yansıma ve parlaması bunun full. Öyle olduğu zaman da böyle ayna gibi yansır. Şimdi gelelim buradaki kısma tıklayalım. Buradan bir tane normal map seçelim. Bizant'tan indirmiştik. Aç dedim. Bakın kabarıklık ortaya çıktı. Şimdi ders daha belli oldu ve tuğlalar üzerindeki şu kabarmaları görüyorsunuz değil mi? İşte bump bunu yapıyor. Eğer bunun derecesini arttırırsanız bakın azalttım cam gibi. Yavaş yavaş artırıyorum. Çöküntüler ortaya çıkardı. Kabarmalar ortaya çıktı. Bu şekilde. Ama tabii bu küçük ölçekte oluyor. İşte buradaki kabarmalar vesaire. Siz bunu daha da ileri seviyeye çıkartmak istiyorsunuz. Şuradaki derzler daha çukur gözüksün, daha büyük ölçekte bozulmalar olsun istiyorsanız deplasman map'i kullanacaksınız. Özellikle bu derzli malzemelerde bunu kullanacaksınız. Buraya tıkladım. Şimdi buradaki mantık ne? Aç dedim bunu. Şu anda hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü deplasman map sıfırda. Deplasman map'i bir inceleyelim. Siyah beyaz bir fotoğraf bu. Şimdi ne anlama geliyor? Siyah renkteki şeyler çöküntü haline gelir. Beyaz kısmı da düz bir şekilde kalır. Fakat tuğlamızı görüyorsunuz. Üstünde bembeyaz bir kısım yok. Çünkü bu da aslında taşın üzerindeki o her tarafın eşit olmayacak şekilde pürüzsüz olmayacak şekilde olacağını anlatıyor. Şimdi deplasman map'i yavaş yavaş arttırıyorum. Bakın burada derzlerimiz net bir şekilde ortaya çıkıyor. İyice abartırsak derzler bayağı çöküntü hale gelir, bozulur. Biz bunu birazcık yapalım şu şekilde. Evet. Gördüğünüz üzere texture'larla 3 boyutlu model nasıl yapılır? Uygulama olarak gördük. Şimdi parlama kısmı ile yansıma kısmı nedir? Ona da bir değinelim. Relief ile deplasman map'i sıfırlayalım. Şu şekilde. Yani hiçbir etkisi olmasın. Gördüğünüz üzere bir şey var. Cam gibi yansıyor. Biz yansıtıcılık kısmı ile parlama kısmı arasındaki fark ne onu bir anlatalım. Şimdi bu V-Ray'de Glossiness diye bir şey var. Yani camsılık özelliği var. V-Ray'deki Glossiness ayarı budur. Bunu kısarsanız bu yine yansır fakat mesela yansıdığı şeyi göstermez. Şu anda pürüzlü bir yansıma oluyor değil mi? Mesela şöyleydi. Bakın şuradaki şeyleri sanki ağaç varmış gibi bir efekt veriyor. Fakat bunu kıstığınızda pürüzlü bir yansıma oluyor. Mat bir yansıma oluyor. Şu şekilde. Fakat bunu düşürdüğünüz zaman yansıma tümden gidiyor. Cam sıvılığını da kıstım. Gördüğünüz gibi tümden gidiyor. Aslında tuğla malzemesi böyle şey gibi yansımaz. Bunları birazcık indirebilirsiniz şu şekilde. Gelelim şimdi rölyefini arttıralım. Rölyefi arttı. Deplasman map'ini de arttırdık. Birazcık yansıtıcılığını arttıralım şöyle. Şöyle artsın. Şu iyidir. Evet, tuğla malzemesini bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Sıradaki malzeme örneğimle devam edeceğim o zaman. Bunları kapattım. Sadece tuğla yapmayacağız burada. Şimdi rölyefini falan da düşürelim. Yansıtıcılığını falan arttıralım şöyle. 1'e falan çekelim. Evet. Şimdi yine malzeme seçeceğim. Tuğla değil de bu sefer deri malzemesi yapalım. Şöyle bir deri. Aç dedim. Gördüğünüz üzere böyle bir deri malzemesi yapıyoruz. Şimdi parlak bir malzeme. Ben buna bir rölyef atacağım. Kendisi rölyef atamış ama ben bunu istemiyorum. 2 kere tıkladım gitti. Sonra buradan hemen geliyorum. Normal map seç diyorum. Sonra buradan derinin normal map'ini seçiyorum ve aç diyorum. Rölyef şu anda 0 olduğu için bir etkisi olmadı. Arttırıyorum. Bakın şu düğme kısmında bir şey oluyor. Çöküntü oluyor. Bu şekilde. Şimdi gelelim buradaki şey kısmına. Deplasman map kısmına. Şimdi şu siyahlıklarda baya bir çöküntü ortaya çıkacak. Deplasman map'i arttırıyorum. Bakın artık pufuduk bir hal aldı. Yani şu halden dümdüz bir halden buraya geliyor. Biraz dokular, şuradaki dokular meydana çıktı.
Sonra geldim deplasman map'i. Artık pufuduk. Bakın şu beyaz kısımlarda şişiyor. Böyle bir malzeme yapmış olduk. Sanki 3 boyutlu modelleme yapmış gibi bir şey oldu. Parlama kısmını biraz kıstım. Evet. Alın size deri malzemesi. Sonra şunu da belirteyim arkadaşlar. Buradaki değişiklikleri kaydet kısmına tıklamazsanız ve sonrasında farklı farklı malzemeleri de yapıp geçerseniz, sonra onaylamazsanız, yanlışlıkla iptale tıklarsanız yapmış olduğunuz bütün ayarlar gider. O yüzden bir malzemeyi yaptı mı gel buraya hemen değişiklikleri kaydet de. Bu uyarıyı yapayım. Sonra buradan aslında malzemelerin şeylerini ayarlayabiliyorsunuz. İşte taşıyabiliyorsunuz X, Y, Z koordinatında veya bunları döndürebiliyorsunuz şu şekilde. Ama tabi bu malzemenin tümüne etkilediği için bazı durumlarda problem çıkartabiliyor. Sonra gelelim şu ikisini atlıyorum. Buradaki bozulma kısmına. Bozulma kısmı önemli. Bozulma kısmı neden önemli? Diyelim ki bu bir deri malzemesi ya. Buradan deri kısmına tıklıyorum. Deri kısmına tıkladıktan sonra buradan bozulmayı arttır diyorum. Bozulma ne biliyor musunuz? Bir malzemeyi kullanırsınız ve yıpranır ya. Onun efektini veriyor. Bir bozulma efektini veriyor. Mesela artalım. Bakın böyle dökülmeler falan yapıyor. Mesela ben bunu şey yapmak istemiyorum. Bu renkte bir deri yapmak istemiyorum. Renklileştirmeyi arttırayım. Pembe bir şey oldu. Aşka kuşku derisi oldu. Gelelim bunu şuradan siyah çekelim. Gördüğünüz gibi bayağı klas bir deri oldu. Sonra bozulmayı buradan arttıralım. Birazcık da bozulma olsun. Bozulma olursa yüzeydeki o pürüzsüz parlaklık gider. Onu da etkilemiş olur. Bu şekilde yapmış olursunuz arkadaşlar. Bozulmaları da kesinlikle yapın. Sonra şu SketchUp'ta bir şey daha çizeyim şöyle. Bunu da görün ki sonra şuradan şöyle bir malzeme atalım. Nerede o? Bizim şey gitti mi yoksa? Ha, bu gitmiş. Evet, bu geldi. Şimdi böyle bir malzememiz var diyelim. Şuradan OK verelim. Buraya gelelim. Böyle bir malzeme var ve köşeleri sert. Diyelim ki biz bunu round corner köşe pahı yapmayı unuttuk. Geldim buraya bir tane standart atacağım, normal. Şöyle standart attım. Burada anlatacağım şey sadece şu. Bozulma falan da yapmayacağım. Burada sadece anlatacağım şu. Köşelere bir burada pah verebiliyoruz. Buradaki kenar kısmını şöyle yumuşat dediğimizde görüyorsunuz ki şuralara bir köşe pahı veriyor. Bu çok sağlıklı bir köşe pahı mı? Değil. Abartılı böyle mesela çok yumuşak bir köşe pahı olmayan kısımlar da olur. Ama diyelim ki unuttunuz, yani küçük küçük pahlar vermek istiyorsunuz. Buradan böyle minik minik pahlar verebilirsiniz. Bu şekilde. Bu da malzemenin bir kısmıydı. Bir de şöyle yapabiliyorsunuz. Malzeme ile alakalı anlatmam gereken bir şey varsa şuraya geliyorsun, buna tıklıyorsun. Sonra malzemeyi kopyala diyorsun. Buraya geliyorsun. Malzemeyi yapıştır diyorsun. Buradaki malzeme buraya yapışıyor. Yani kopyala yapıştır mantığıyla da işlem yapabilirsiniz. Sonra bir de şöyle bir özellik var. Bunu da pek kullanmıyorum. Fakat siz yine görmüş olun. Burada yaprak kısmı var. Yay diyelim. Gördüğünüz gibi yaprakları böyle yayabilirsiniz. Bunların boyutlarını, tiplerini falan değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Tabi bu malzemeyi direkt şey de atabilirsiniz. Yaprak da atabilirsiniz şuradan. Şu şekilde. Ya da bir kürt de atabilirsiniz. Şöyle kürkler falan da yapabilirsiniz. Evet. Malzeme. Evet. Böyle bir sahnemiz var. Şöyle bir gezersek sahnenin içerisinde. Şöyle bir gezersek. Böyle bir sahne var. Şimdi biz genellikle şu tarafla ilgileneceğiz. Şuradan bir render alacağız. Buradan genel anlamda bir şey nasıl yapılır
render nasıl alınır iç mekanda onu göreceğiz. Şimdi ben genellikle Lumion'u buradan açıyorum. Lumion Live'dan açıyorum. Eğer bu şimdi şöyle yapalım. Start diyelim. Evet diyelim. Lumion açılsın. Lumion'un burada açmamın en önemli nedenlerinden biri bir revizyon olduğunda veya bir açı değişikliği yapacaksam veya SketchUp'ta bir açı belirlediysem o açının Lumion'a geçmesini istiyor isem bu Lumion Live direkt olarak entegre bir şekilde çalışıyor. O konuda çok çok iyi. O yüzden zaten plugin'e bastığımızda Lumion'da açıldığına göre bir daha Lumion'u sıfırdan açıp da import etmekle uğraşmama gerek yok. Direkt olarak merkez noktasına ne kadar uzaklıktaysa oraya benim projemi konumlandıracak. Evet, Lumion açıldı ve gördüğünüz üzere projem geldi. Şimdi şöyle getiriyorum. Yukarı doğru kaldırıyorum. Şöyle kalsın. Şöyle istersem böyle buradan mouse'umla girerim. İstersem de burası zaten aktif. Şöyle bir açı değiştirdiğim anda direkt mekanın içerisine giriyor Lumion'da. Neden? Çünkü şöyle de yapalım. Bununla herhangi bir açı değişikliği yaptığımda otomatik olarak burada da değişiyor. Çift ekran çalışırsanız mesela mükemmel oluyor. Ama maalesef şu anda benim çift ekranım yok. Şöyle yapalım. Evet. Lumion'un içerisindeyim. Şimdi ben buna tek tek malzeme ayarlarını yapacağım. Zaten malzeme ayarlarını görmüştük bir önceki derste. Sıfırdan da malzeme atayabiliriz. Gerçi sıfırdan malzeme nasıl atanır onu görmüştük. Şimdi SketchUp içerisinden bir malzeme attığımızda bunu nasıl entegre bir şekilde Lumion'da kullanabiliriz onu görelim. Şimdi objeler kısmında olduğumuz için şu anda sadece SketchUp'ta almış olduğumuz her şey tümden seçiyor. Biz malzeme ayarlarını yapabilmek için malzemeler sekmesine gelmemiz gerekiyor. Tıkladım. Şimdi gördüğünüz üzere bütün malzemeleri sanki bir objeymişçesine seçiyor bu şekilde. Şimdi hepsine tek tek gelip tıklayıp ayarlarını yapıp ondan sonra render ayarlarına geçeceğiz. İç mekanda render nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi şu kapıdan başlayalım mesela. Kapıya tıkladım. Şöyle bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi malzeme kütüphanesi açıldı ve buradan alınan malzeme kısmı yanıyor. Yani SketchUp'tan aldığımız hali bu şekilde. Eğer ben bu malzeme kalsın, ben bunun üzerine bir şey yapayım diyorsanız şunu yapıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan standart'a tıklıyorsunuz. Bakın böyle bir parlama, yansıma böyle default olarak attı. Fakat ahşap böyle yansımaz. Buraya kendisi bir bump atıyordu. Diğer dersten de hatırlayacağınız üzere şuraya 2 kere tıklayıp burayı bir temizliyorum. Çünkü güzel bir bump yapmıyor. Rölyef yapmıyor. Eğer elinizde bir de indirilmiş kaliteli bir bump'ınız yoksa buradaki malzemenin rölyefini elde edebilirsiniz. Bump'ını elde edebilirsiniz. Şuraya tıklıyorum. Şimdi baktığınızda mor kısımlarda böyle 3 boyutlu bir hale geldi. Mor görsel. Ve aslında burada da baktığınızda buranın artık daha böyle üzerinde dalgalanma olduğunu görürsünüz. Rölyefi birazcık daha arttırayım. Bakın derinlikler daha iyice belli oldu. Şimdi şöyle kısıyorum ben bunu. Hatta iyice kısalım. Sonra parlama ve yansıma. Parlama dediğimiz şey bildiğin ayna gibi etrafında ne varsa yansıtan bir özellik. O yüzden bunu kısıyorum. Yansıtıcılığı da birazcık kısalım. 8 gibi şöyle göz kararı bir şey verdim. Şu şekilde dursun. Gelelim buradaki kısma. Ben alüminyum, cam, ondan sonra ayna bu gibi malzemeleri içerisinde yapıyorum. Lumion'un kendi içerisinde yapıyorum. Şuraya gelelim. Burayı seçtim. İç mekanlardan metal kısmını seçtim. Alüminyum diyorum. Böyle bir şey yansıtıyorum. Fakat burada şu ölçek çok küçük olduğu için anlayamıyorsunuz. Fakat bunun üzerinde bir map var. Bir görsel var. Sonra bunun üzerinde bir aslında kabartma var. Bir rölyef var. Bunu nasıl anlayacağız? Şöyle mesela şu duvara da bir iç mekandan bir metal atayalım. Bakın. Aslında böyle bir dokusu var. Şimdi geri bunu iptal edeceğim. İptal et dersek yalan olabiliriz. Şöyle yapalım. Yeni alınan diyelim. Tamam. Şimdi o yüzden burayı seçtikten sonra şunun rölyefini sıfırlayın. Olmasın. Üzerinde bir
tortu bir tırtıklı yapı olmasın. Sonra map boyutunu da küçültebilirsiniz. Şöyle. Sonra bunun Chrome şeklini alabilmek için parlama kısmını şöyle indiriyorum. Bakın şöyle güzel bir yansıma elde etmiş olduk. Fakat ben bunu bu şekilde değil de daha antrasite yakın bir şey istiyorum. Şuradaki beyaz kısmı şöyle aşağı doğru çekiyorum. Burada bir şey meydana gelmedi çünkü şuradaki ibreyi ileri itmem gerekiyor. Şu şekilde yaptım. Bakalım. Evet, gayet güzel. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi şurada Lumion Live'ı çalıştırdığım için SketchUp'ta buradaki cam malzemesini direkt olarak Lumion anlıyor ve görüyor. Bu su malzemesinde de aynı şekilde görür. Buradaki kısmı seçiyorum. Şunu seçebilirsiniz. Daha renksiz bir şey olabilir. Veya böyle buzlu bir şey de seçebilirsiniz. Şu kalabilir mesela. Evet, şimdi gelelim şuradaki duvarımıza. Bu duvara şöyle bir şey yapabilirsiniz. İki yöntem göstereceğim. Böyle sıva gibi şeylerde. Bu arada V-Ray'in bir malzemesi. Ama şimdi bunu Lumion'a çevireceğim. İsterseniz buradaki tekstürü kullanabilirsiniz. Bu bir dekoratif sıvanın bump'ı aslında. V-Ray'deki rölyefi. Geliyorum standart'a tıklıyorum. Bakın yine böyle ayna gibi yansıyor. Cam gibi, ayna gibi yansıyor. Şimdi yine şurayı bir temizledim ve şuradaki sihirli değnek aracı gibi bir şey bu. Buraya tıkladığımda bakın kabartma çok net bir şekilde bunda gözüküyor. Fakat böyle bir yansıma, böyle bir kabartma olmaz sıvada. O yüzden rölyefini iyice küçültüyorum. İyice küçültüyorum. Ve buradaki şeyler dekoratif sıvada bu kadar büyük olmaz. O zaman ne yapıyorum? Map boyutunu şurada alınan yazıyor ya. Biraz ittirdiğimizde küçükten itibaren başlar. Bunu iyice büyütür. Şöyle filan iyi. Şu iyidir. Şöyle iyidir. Hatta birazcık bir tık daha büyütebiliriz. Şöyle. Şöyle kalsın. Ve buna şimdi bir renk katamak istiyorum. Geliyorum şu şekilde. Bir renk atadım. Hatta bunu griye boyayalım biraz. Ve parlamasını iyice kısıyorum. Şöyle yansımayı, parlamayı kısıyorum. Şu şekilde dursun. Şu şekilde bir duvarımız olsun. Gelelim buradaki tavan kısmına. Tavana şöyle bir şey yapıyorum. İç mekandan sıvadan buradan bir tane sıva seçelim. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Şu olabilir. Şimdi bunun şeyle oynayacağız. Rölyefini yine böyle aza doğru dibe kadar çekiyorum. Sonra yine renklileştirmeyi arttırıyorum. Şimdi bunu rengiyle oynuyorum. Şöyle beyaz olsun bu da. Şu şekilde. Ve buna birazcık bozulma da ekleyebiliriz. Bozulma eklediğinizde şöyle şuralarda daha böyle gölge birikiminin filan olduğunu görürsünüz. Daha bozulmuş bir, daha yıpranmış bir görsel elde edebilirsiniz. Sonra gelelim buradaki kısma. Şöyle alüminyuma tıklayacağım yine. Şöyle rölyefini kıstım. Parlamasını da iyice kısalım. Map boyutunu kısalım. Şöyle yansıtıcılık biraz kısalım. Son buradaki kısma gelelim. Şimdi burası en güzel taraf. Birazcık illüzyona kaçıyor. Burada standartı tıklıyorsunuz. Standarta tıkladığınızda. Şimdi burası bir spot olduğu için buranın bir ışık saçması gerektiği için şöyle bir şey yapacağım. Ayarlar kısmına geliyorum. Yayıcıyı arttırıyorum. Bakın artık bu bir ışık saçıyor. Şu anda tam net bir şekilde belli olmuyor. Şuradan atmosfer kısmına gelip şu güneşi birazcık düşürdüğümüzde bakın bu şekilde ışık saçıyor. Fakat bu bir illüzyon. İllüzyondan kastım şu. Bakın duvarları hiç yansıma verdiğini görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Şuralara falan yansıma vermiyor. Şurayı şöyle aşağı indirdiğimde o ışığın varlığından bir haberiz. Sadece bu kameranın bu malzemeden şu alta koymuş olsaydık buradan bir ışık saçma göremezdik. Çünkü ışın kaynağını burada göremiyoruz. Onun için de farklı bir ışık kullanmamız gerekiyor. Bu sadece görsel amaçlı kullandığımız bir şey. Mesela aynanın arkasına böyle bir şey koyduğumuzda o aynaya bir ışıklık vermiyor. Yani arkaya bir ışıklık vermiyor. Şöyle arttıralım ışığımızı. Ve bunun şimdi malzeme rengiyle de oynayacağım. Şöyle yapacağım. Şurayı şöyle beyaza doğru çektim. Şu şekilde dursun. Gelelim şuradaki tablolarımıza. Tabloları yine hızlı hızlı yapacağım. Şunu şöyle yapalım.
Standart diyelim. Şöyle parlamayı biraz kısalım. Buradan ayna gibi yansımasın. Parlamasını kıstım. 5'e kadar falan çıkalım. Şöyle. Şöyle. Tabii bunları isterseniz siz kendi elinizle de değer verebilirsiniz. Mesela 2 kere tıklayalım. Kırmızıya yandı. Şimdi eğer bir rakamı şimdi girerseniz yanına yazar. Fakat silerseniz tamamını nokta 5. Böyle. Eğer hassas bir ayar yapacaksanız da Shift'e basın. Shift'e bastığınızda böyle daha hassas ayarlar yapar. Şöyle bunu buralara falan çekelim. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi bir malzemeyi yaptınız, hoşunuza gitti ve başka yerlerde de kullanmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Buradaki kapı kulbunu seçtim. Sonra buradan malzemeyi kopyala dedim. Sonra geldim buradaki kulplara tıkladım. Sonra standarta tıklamam gerekiyor, yoksa yapıştıramam. Herhangi bir malzeme de seçebilirsiniz, fark etmez. Standarta tıkladım. Sonra malzemeyi kopyalamış olduğum malzemeyi yapıştır diyorum. Direkt olarak buraya malzememiz geliyor. Bu şekilde bir malzeme elde etmiş olduk. Gelelim buradaki seramiğe. Bu seramiği değiştirebiliriz de aslında ama pek sevmiyorum bunu. Neyse. Standartı tıkladım. Böyle bir parlak bir malzeme olabilir. Şunu 9'a falan 8'e falan da çekebilirim şu şekilde. Evet, gelelim buradaki dolabımıza. Dolabı da böyle birazcık hafiften parlayan bir malzeme elde edelim. Şöyle şuraya falan çekebiliriz şu şekilde. Eğer doğru bir yansımayı görebilmek istiyorsanız şuraya kaydettim. Bu arada malzeme ayarlarını şu sağ alt köşeden kaydetmeyi unutmayın. Biraz sonra şöyle yapalım. Şurada bir ayarları girelim. Heh. Şuradaki değişiklikleri kaydet demezseniz ve bundan çıkarsanız yanlışlıkla yapmış olduğunuz ayarlar gidebilir. O yüzden malzeme ayarlarınızdan sonra bunları kaydetmeyi unutmayın. Şimdi doğru bir yansımayı görebilmeniz için şurada donatılardan Reflection Control kısmına geliyorum. Sonra şuradan şöyle ekliyorum. Şu anda render aldığınızda karşılaşacağınız maksimum doğruluk bu. Biraz önce daha böyle şey çıkıyordu. Yapay bir görüntü çıkıyordu. Şimdi daha gerçekçi, daha ayakları yere basan bir parlama elde ettik. Şimdi şuradaki malzemeyle camlar eşit, aynı galiba. Evet, aynı. Şuradaki malzemeyi yapalım. Şuradaki camı. Renkleştirmeyi sıfırladım. Yansıtıcılığı ve iç yansımaları biraz arttırdım. Yani bunlara pek fazla girmeye de gerek yok aslında. Sadece şuradaki mavi rengini renkleştirmeyi sıfırlayarak kapattım. Sonra gelelim başka şeylere. Buradan şuradaki dekoratif ürünlerimize gelelim. Dekoratif ürünlerde de bunları yine böyle krom malzemesi gibi bir şey yapacağım. Alüminyuma tıkladım. Sonra relief sıfırla, map boyutunu düşür. Sonra parlamayı birazcık daha kıs. Bu şekilde bir malzeme elde ettim. Aynısını şuralara falan da yapacağım. O yüzden geldim. Şunu bir seçelim. Kopyala dedim. Sonra buradaki metale geldim. Standart dedim. Standart demezsek yapıştırmıyor. Bir tekrarlayayım. Yapıştır dedim. Ve buraya da geldi. Şimdi ayakları da aynısını yapmam gerekiyor. Yapıştır dedim ve buraya geldi. Şimdi şuradaki porselenlere yapalım. Standart dedim. Standart deyip bırakacağım, zaten porselen böyle parlar. Şu aynısını burada da yapacağım. Sonra şu kısmı, gold kısmına gelelim. İç mekandan gold atayabiliriz aslında buna. Şunu yazsak. Ve bunun da tabii bir map boyutu var. Reliefi var. Ve şöyle birazcık da parlamasını kıstım mı? Tamam. Gelelim buna. Bu da böyle nasıl söylesem, şöyle hafiften parlamasını kısalım. Şu şekilde dursun. Mat bir halde bürünsün. Ve buna belki bozulmadan şöyle alüminyum bir bozulma atayabiliriz şu şekilde. Bakın yüzeyinde artık böyle çizikler falan oluştu. Şunu görmüyoruz ama yine atalım. Böyle bir metal atalım yine. Şöyle bir metal atalım.
Rölyefini kıstım. Map boyutunu kıstım. Parlamayı çok az kıstım. Yani diğerleri kadar değil. Alüminyum bozulmayı arttırdım. Bakın o parlama falan gitti zaten. Evet, yavaş yavaş buralara doğru geliyorum. Ahşap. Bakın bu ahşaptan şimdi bir rölyef oluşturacağım. Şu anda oluştu. Şöyle bakalım. Çizikli bir yapısı var. Rölyefini biraz kıstım. Parlamasını biraz kıstım. Aynı şeyler burada da gerçekleşecek. Bu parlayan bir şey olsun. Şöyle hafiften kısalım. Bakın şurada çok tatlı bir yansıma var. Aynısını buraya da yapıyorum. Şöyle. Bunlara da yine teker teker işlem yapacağız. Yine bir doku verelim. Aslında şu anda yapılan şeylerin çoğu tekrar olacak. Standart şuraya bir parlak bir terroz yapalım. Şöyle parlamayı kıstım biraz. Buraya cam atayalım. İç mekan ya da dış mekandan da atabiliriz. Bir cam malzemesi. Bakalım nasıl olacak. Ya da iç mekandan atsak. Şöyle bir şey yapsak. Cam. Şöyle bir şey yapsak. Yok, kötü çıktı ya. İç yansımayı birazcık arttırdım. Yeter. Şimdi elmaya falan bakalım. Elmalar parlak olsun. Yine bunun da map boyutunu böyle birazcık şey yaparsak, tırtıklı yaparsak daha gerçekçiliğe yakın bir sonuç elde ederiz. Rölyefini biraz kıstım. Parlamayı birazcık aldım. Sonra buradaki muza geçelim. Parlamayı biraz kıstım. Biraz deri bozulma atalım buna. Bakalım nasıl olacak. Buradaki elmaya gelelim. Kırmızı elmaya. Evet, şunu doku atmadan yapacağım. Şöyle hafiften. Şimdi buradaki portakala gelelim. Portakalın yüzeyi böyle tırtıklıdır. O yüzden bu şekilde olmaz. Rölyefini açtım. Hatta bunu birazcık abartıyorum. Ve sonrasında deri bozulmadı. Birazcık daha arttıralım. Yansımayı da böyle birazcık kısalım. Evet. Şu şekilde olsun. Şunları da hemen hızlı hızlı cam malzemesi falan atalım. Şöyle olsun. Bunlara da yine aynı şeyleri yapacağız. Rölyef, parlamayı kıstım. Şunlara birazcık parlama atalım. Şuraya tıkladık. Bunu biraz daha koyu yapabiliriz. Evet, şöyle dursun. Şimdi buraya rölyef yapalım. Arttırabiliriz. Sonra şurada köşesinde bir sivrilik var ya bunun. Köşe pahıyla şöyle alalım onu. Şurada bir ovallik oluştu. Evet, bunlara da yine hızlı hızlı bir şeyler verelim. Parlamayı kısın. Yeter aslında bu kadar açımızda. Şimdi malzeme ayarlarını bitirdik. Şimdi ben herkese şu şekilde anlatıyorum Lumion'u. Malzeme ayarlarını bitirdiysen eğer gel buraya foto kısmına veya direkt foto kısmından da başlayabilirsin. Şimdi buradaki ekranı biraz anlatayım size. Şuradaki kısım kamera ayarları. Kameranı nereye koyuyorsun, nereye konumlandırıyorsun, mercek derinliği nedir, nasıl yapıyorsun, buradan ayarlıyorsun. Şimdi göz seviyesi, bir insanın göz seviyesi ortalama 1.60 diyor. Şöyle getirdiğinizde 1.60 bir insan buradan bakar. Ama biz bir fotoğraf çektiğimizde kameraya alttan da tutarız, üstten de tutarız. Bu değişir. Yatay göz seviyesinde şöyle bir şey yaptık. Paralelledik. Şimdi bu aşağı doğru indiriyorum. Veya klavyenizin tuşuyla da bununla oynayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi çok fazla alanı görüyorum. Bu Lumion'da 15
milimlik bir mercek derinliği yapar. Fakat Lumion SketchUp'ınki daha değişiktir. Açalım böyle. Baktığınızda daha böyle görürsünüz. Az bir alanı görürsünüz. Mesela şöyle baktığınızda, şu açıda baktığınızda Lumion'da şuraları falan da görüyorsunuz. Yani kapının tamamını görüyorsunuz neredeyse. Ama şimdi bakalım Lumion'da ne olacak? Baktığınızda daha az yer görüyorsunuz ve bu 15 olan yer bakın 39.4 olmuş. Neden? Lumion Light çalıştığı için ben burada herhangi bir açı değişikliği yaptığımda direkt olarak SketchUp'ın mercek derinliğini buraya işliyor. Yani Lumion'a işliyor. Ben tabii bunu foto bölümündeyken yapıyor. Oluştur kısmına geldiğimde ben burada herhangi bir değişiklik yaptığımda bir mercek derinliğiyle değişmesi söz konusu değil. Fakat fotoya gelirseniz işte sonra buradan bir tane açı belirlerseniz mesela nasıl yapalım? Biraz yapalım şöyle. Sonra şuradaki zoom'a tıklayıp şuradaki 28'i 35 falan yaparsanız Shift'e de basalım şöyle. Şöyle bir açı görmek istiyorum. Diyelim ki şeyden yapmak istiyorsunuz, SketchUp'tan. Gördüğünüz üzere SketchUp'taki açınız birebir olarak buraya geldi. Sonra geliyorsunuz şuradan fotoğrafı kaydet diyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Gündelik hayatta tripodları biliyorsunuz. Biz her buradaki kamerayı kaydettiğimizde biz bir tripod yerleştirmiş oluyoruz. Biz açımızı değiştirsek de artık şuraya tıkladığımızda o kısma geri geliyoruz. Yani tripoddaki kameradan bakmaya başlıyoruz. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Şöyle bakalım 32.1'miş 35 derecelik buradaki Yani aslında SketchUp'ın default ayarı 35'tir. O yüzden 35 yaptım bunu. Yani şu anda siz sıfırdan bir şey çizdiğinizde 15 0 deg olarak yaparsınız. Lumion'a da bu şekilde gelir burası. Ama ben SketchUp'ta oynamıştım daha öncesinde. V-Ray'den falan render almıştım bununla alakalı. O yüzden oynamam gerekiyordu. Evet, bu şekilde açımızı da belirlemiş olduk. Birazcık daha düşürebiliriz aslında bunun şöyle açısını. Çünkü şeye de bakacağım. Şurada ışığa falan da bakacağım şöyle. Birazcık da geri geldim. Şöyle baksak. Evet, şöyle biraz da ışığı görelim. Yeter bize. Bir daha açımı kaydetmem gerekiyor. Çünkü kamerayla oynadık. Gelelim buradaki kısma. Evet, tabii burada farklı açılardan da kaydedebilirsiniz. Render açısı kaydedebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey de kaydedebiliriz. Şöyle detay bir render almak isterseniz. Biraz aşağı. Evet. Bir de böyle kaydedebilirsiniz. Bir sürü kaydedebilirsiniz böyle açılar. Şimdi buraya geldik. Bu çok basit bir arayüzü var. Buraya bastığınızda render'a hemen başlar. Şu şekilde boyutunu ayarlarsınız. Ve render'a herhangi birisine şuradan bastığınızda render'a başlar. Şimdi bu tabii ki de ham hali. Biz buna filtreler, yansımalar, gölgeler falan eklememiz gerekiyor. Geldim özel kısmına. Ben iç mekanda da dış mekanda da genelde gerçekçi kullanıyorum. Gerçekçiye tıkladım. Gerçekçiye tıkladığımda gördüğünüz üzere böyle bir ışık geldi. Neden? Çünkü gerçek gökyüzü diye bir ayarım var ve buraya içeriye bir ışık almış oldum yani şuradan. Ondan sonra keskinleştirme atadı, pozlama atadı, renk düzeltme, bu bildiğiniz Photoshop'taki fotoğraf düzenlemesiyle aynı. Yansıma ekleyip çıkartabiliyoruz. Çıkartamıyoruz da ekleyebiliyoruz. Cam gibi, seramik gibi, ayna gibi yüzeylere şeyler ekleyebiliyoruz. Yansımalar ekleyebiliyoruz. Şunların pek bir etkisi yok maalesef. Şöyle bir ön izleme yaptığınızda pek bir şey yok. Ama ön izlemeyi kapatalım. Açalım. Şuradan ayarları geri döndürebilirsiniz. Burada en önemli ayarlarımız gölgeler var. Mesela gölge birikimleri olacak. Şimdi Lumion ondan sonrasını kullanıyorsanız eğer ekrana 2 kere tıkladığınızda bir ön izleme render alır. Yani yaklaşık olarak bir render alır.
Burada şuralarda filan bir gölge birikimi de olabilir. Şu anda yok. Ama mesela gölgeye gelip gölgenin parlaklığını açabilirsiniz. Mekanınız daha artık aydınlık bir render olur. Ondan sonra şurada Omni Shadow var. Omni Shadow dediğimizde şu köşelerde biriken gölgelerin veya şuralarda biriken gölgelerin daha aydınlık bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Mesela şunu kısarsanız şuralarda artık daha az gölge olur. Ama tabii şu anda yapay görünüyor. Şuralarda falan gölge hiç kalmadı. Şunu şöyle arttırdığınızda, abartalım mesela. Bakın şuralarda artık gölgeler net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şuralarda falan da çıkıyor. Yani her bir köşede biriken gölgenin ayarlarıyla falan oynayabilirsiniz. Burada iç mekan dış mekan diye ayırabilirsiniz. Sonra bu gölge tiplerini falan ayarlayabilirsiniz. Fakat gerek yok. Normal, iyidir. Hoştur. Şimdi ayarları default haline 2 kere tıklayarak geri döndürdüm. Şu anda benim bununla pek bir işim yok. Çünkü buradaki karanlığı ben buradaki ayarlarla değil, daha çok şuradaki ışıkla yapmak istiyorum. Alan derinliği bu Lumion 10'da da var. Lumion 11'de şu anda iş yerinde Lumion 12 kullanıyorum. Alan derinliğini sonradan atamanız gerekiyor. Burada otomatik olarak veriyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Şöyle bir şey yapalım mesela. Alan derinliğini biraz arttıralım. Şimdi burayı netleyip alan derinliğini şöyle arttıralım. Gördüğünüz gibi bulanık, çünkü odak mesafem benim yok şu anda burada. Odak mesafemi şöyle yakına doğru çekelim. Bakın şu anda benim şuradaki meyvelerime doğru geliyor. Shift'e basayım. Daha böyle hassas bir şekilde yapsın. Ya da şöyle oynatalım. Keskinlik alan boyutunu biraz arttıralım. Evet. Şu anda mesela buna odakladı. Diğer taraflar bulanık bir şekilde duruyor. Şöyle miktarını da azaltalım. Şöyle bir render aldığımda burası net bir şekilde duruyor. Arka taraflar bulanık bir şekilde duruyor. Böyle bir ayara sahibim. Şuradaki meyvelerim gayet güzel bir şekilde duruyor şu an burada. Yine açıma geri döndüm. Ve bunu default ayarlarına geri döndürdüm. Ama alan derinliğine şöyle bir bakalım. Odak mesafesi buraya dahil değilmiş. Şöyle yine biz şuraları falan seçsek. Miktarını da iyice küçültsek. Keskinlik alan boyutunu arttırırsak. Çünkü bir yerde bir şey olsun istemiyorum. Her yer net bir şekilde çıksın istiyorum. Ya da gözünü kapatabilirsiniz direkt. Evet, şu anda malzemelerim falan gayet iyi. Buradan güzel bir ışığım geliyor. Bu arada bu gerçek gökyüzünün değerini değiştirebiliyorsunuz. Buradan gelip herhangi bir vakiti seçebiliyorsunuz. Akşamdır, sabahtır, kapalı bir havadır, temiz bir havadır, gece vaktidir. Bunları seçebiliyorsunuz. Mesela temiz bir hava seçelim. Bu şekilde. Tabii siz şu anda evinizde, hani şu anda değil de gündüz vakti de bir render aldığınızda, eğer bir yere çok fazla ışık birikiyorsa o ışığın çok birikmesinden dolayı mekanınızın belli başlı yerlerinde fazla bir karanlık görebilirsiniz. Mesela şey gibi düşünün. Çok dışarıda kaldınız, içeri bir girdiniz, içerisi karanlık gözüküyor. Aslında gözünüz ışığa o kadar alışmış ki içeriği karanlık görüyorsunuz. Fakat işte kamerada bunun gibi oluyor aslında. Şimdi mekanımın içerisine birazcık daha aydınlık yapmak istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de buna bir ışık koymam gerekiyor. Lumion'da ışık nasıl konulur? Ona gelelim. Oluştur kısmına geldik. Buradan objeler kısmına geliyorum ve buradan ışıkları seçiyorum. Burada gördüğünüz üzere 3 tip ışık var. Bunu en çok kullanacağımız ve en kaliteli olanı spot ışıklar. Spot ışıkları böyle bir dekor ışığı olarak da kullanabilirsiniz. Mesela şu anda hangisini kullansam? Şunu kullansam mı? Bilemedim. Çok yere vuruyor. Bu da çok yere vuruyor. Ama kullanacağız artık bir tanesini. Böyle iyice. Şu olsun. Şimdi her bir şeye böyle koyacağım bunu. Koyalım. Şöyle.
Bu şekilde yaptım. Şimdi bir daha foto kısmına gelelim. Hiçbir ayar yapmadan bakalım ön izlemesine. Gördüğünüz gibi ışık bir patlaması oldu. Neden? Çünkü benim koymuş olduğum ışıkların değeri çok yüksek oldu. Bu değerlerle nasıl oynayacağız ona bir gelelim. Buradaki bir tanesini seçmem yeterli. Diğer şöyle yapacağım. Şuradaki kısmı alıyorum çünkü buradaki kısımlar biz Lumion'un başında nasıl anlatmıştık? En top nokta burası, bunun alt başlığı burası, sonra burası. Buradan sonra da buradan seç kısmını seçtikten sonra o seçmiş olduğumuz obje ile alakalı bilgilere ulaştığımız kısımda sağ üst köşede oluyor. Bu sadece ışıkta değil, arabada da veya herhangi bir şuradaki seçmiş olduğumuz objede de aynı şekilde oluyor. Şimdi ben bir tane spot seçtikten sonra şuraya geldim. İstersen ben bu seçimi değiştirebilirim. Yani bunun türünü değiştirebilirim. Bu seçime odaklanabilirim. Sonra kütüphanede bulabilirim. Tüm benzer objeleri de seçebilirim. Yani mesela burada kaç tane spot yaptıysak hepsini birden seçebilirim. Yani tek tek CTRL'ye basıp bunları seçmeme gerek yok. Buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi hepsi seçili. Hepsi seçildiyse şuradan parlaklık kısmını şöyle aşağı doğru çekiyorum. Bunun 10-15 olması benim için yeterli. Hatta şöyle şey yapalım. 2 kere tıklayalım. Evet, şimdi seçti. Buraya 12 diyelim hatta. Sonra parlaklığını ayarladık. İstersek buradan renk de ayarlayabiliriz. Şöyle iyice beyazı çekeceğim ben bunu. Şöyle olsun. Bunun gördüğünüz gibi böyle konileri var. Yani bir üçgeni var. Bu üçgenin derecesini arttırabiliriz ki şöyle olursa mesela şuralarda çok gölge birikebilir. O yüzden konizini açıyorum iyice. Işık kaynağını göster. Ben bunu kullanmıyorum. Çünkü biz burada spotlarımıza bir malzeme verdik ve bu ışık saçıyor. Zaten ışık kaynağını bu şekilde göstermiş olduk. Bunu o yüzden kapalı olarak kullanıyorum. Gece aktivasyonu açık kapalı. Bunlar nedir? Bunlar şu. Mesela şu anda gündüz bir renderımız var. Bu gece aktivasyonunu açtığım anda buradaki ışıklar birden yok olacak. Şöyle yapalım. Bakın ışıklar kapandı. Neden? Çünkü gündüzleri yanmasın. Sadece gece olan filtrelerde yansın. Hani biz bu şu anda şeyde de atmosfer kısmını kullanıyoruz gerçi. Şöyle yapsak. Şu anda baktığınızda buralarda ışık yok. Şunu night'e çeksek. Bakın şimdi buralarda ışık var. Neden? Artık gece oldu. Arasındaki fark bu. Şunu bir daha değiştirelim. Buradan hangisiydi? Bu muydu? Evet, şuraya ışık gelen bu iyiydi aslında. Şu şekilde. Evet, şimdi de ışığımız birazcık daha şey oldu. Nasıl söylesem. Evet, bu arada gece aktivasyonu açık diye oldu o. Şöyle yapalım. Tüm benzer objeleri seçtik. Bunu kapalıya aldık. Artık bununla işimiz yok. Sonra burada gölgeler kısmı var. Burası aslında önemli olan kısım. Bunu yüksekte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gölgelerin kırıklı yapısını daha gerçekçi hale taşıyor. Daha somut bir şekilde oluyor. Render sürenizi bir tık daha arttırabilir. Özellikle animasyon render alıyorsanız bu inanılmaz derecede artıyor render süreleri. Burada bir de dinamik diye bir şey var. Dinamik ne? Hareket eden objelerin gölgelerini de hareket ettiriyor. Mesela bir köpek yürüyor. O köpeğin gölgesi sabit bir şekilde durmuyor. Gölgesi de hareket ediyor. Fakat yüksek veya orta yaptığınızda o gölgeler sabit bir şekilde duruyor. Yani bizim şu anda onunla da işimiz yok. O yüzden yüksekte kalabilir. Geldim buradan foto kısmına tekrardan. Gördüğünüz gibi ışıklar geldi. Şöyle seçelim ve gayet güzel bir şekilde işlemimiz tamam. Şu benim ekranımın mavi filtresini de kapatayım. Daha net, daha gerçekçi bir çözüm göreyim. Evet, şu anda gayet güzel bir sonuç elde ettim. Işığım gayet iyi bir şekilde çıkıyor. Fakat ben bu tavanda daha aydınlık bir şeyler istiyor isem şunu yapabilirim. Mesela gece aktivasyonunu bir daha açayım ben. Onunla daha iyi anlatabilirim. Açık diyelim, kapatalım yani burayı. Şöyle yapalım. Şöyle bir baktığımızda şu anda koyu ya. Işıkla işim yok. Geliyorum buradan bir tane filtre göstereceğim şimdi size. Gelişmişte Global Illumination. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor.
güneş ışığı herhangi bir malzemeye çarptığında bir saçılım yapar. Sadece güneşin direkt olarak gelmesiyle bir yer aydınlanmaz. Mekana da çarpar, asfalta da çarpar, başka malzemelere de çarpar ve etrafa saçılır. Saçıldığı için de ışık dağılır. Daha homojen bir şey olur. Şimdi bunu ekledikten sonra bir değişiklik şu anda olmadı. Şuradaki güneş miktarını arttırdığımda dikkat edin tavana. Tavanın rengi açılacak. Şu şekilde oldu. Peki neden yeşil oldu? Buna gelirsek çıkalım dışarı. Şimdi güneş geliyor. Şuradaki çime çarpıyor. Çime çarptıktan sonra çimden seken ışıklar mekanıma doğru giriyor. Şuradan sekti ve yukarı doğru bir hareket yapacağı için benim tavanımda böyle yeşil renkte şeyler oluştu. Buna çözüm olarak şunu öneririm size. Gelin oluştur kısmına, sonra buradan peyzajı seçin. Şuradan o yeşil çimimizi beyaz yapın şuradaki kısımda. Beyaz oldu şimdi. Şimdi bakalım dışarı. Bakın beyaz oldu. Foto kısmına geldim. Buraya baktım. Şimdi bakın her taraf bembeyaz bir şekilde duruyor. Şuradaki güneş miktarını şimdi kısabilirim. Şöyle baktığımızda aslında şu anda ne yapmış olduk? Işık dahi kullanmadan mekanımızı aydınlatmış olduk. Ama biz ışık koyalım yine. Şuralarda şöyle bir üçgenimiz falan olsun. Bu arada bu filtre bayağı kasar. Yani inanılmaz kasıyor bilgisayarı. O yüzden dikkat edin. Özellikle animasyon yaparken çokça zorlanabilirsiniz. İşinizi uzunlaştırabilir. Foto kısmına bir daha girelim şöyle. Evet, şimdi daha iyi oldu. Şimdi başka bir ayar daha var. Bu ayar da önemli. Yansıma ayarı. Özellikle mesela şu camı şey yapalım. Puslu değil de böyle buzlu değil de şey yapalım. Normal bir cam yapalım. Değişiklikleri kaydedip foto diyelim. Şöyle bakalım. Şimdi şuradaki kalem aracına tıklıyorsunuz. Kalem aracına tıkladıktan sonra gerçekten böyle baya yansıyan kısımları seçiyorsunuz. Şuradaki cam mesela. Sonra yerdeki seramik. Sonra şuradaki cam. Sonra şuradaki cam. Kaydettik. Şimdi ön izlemesi kalitesiz bir şekilde. Ön izlemi arttırdığım anda şuradaki ışığın kaliteli bir şekilde şuralarda meydana geldiğini görürsünüz. Şimdi bir render alalım, ön izleme. Render süresi artıyor çünkü ön izleme kalitesini arttırdık. Şu anda bu şekilde bir render almış bulunmaktayız. Şuradaki ışık biraz patlıyor. Onu nasıl engelleyebiliriz? Tabii şuradan da etkileniyor biraz. Neyse kalsın burası. Gerçek gökyüzünü şu parlaklık, genel parlaklık ayarlarıyla da oynayabilirsiniz. Güzel bir render elde etmiş olduk. Şimdi bir açım daha vardı. Bir daha teker teker filtrelerle uğraşmak istemiyorum. O yüzden menüyü düzenle, kopyala, düzenle, yapıştır. Evet, şu şekilde yapıştır. Bakalım. Bu şekilde bir render da buradan almış olduk. Şimdi size bir de şunu göstermek istiyorum. Diyelim ki ikisinin renderını birden almak istiyorum. Eğer şu açıyı sadece almak istiyorsam bunlardan herhangi birine bastıktan sonra kaydedip direkt olarak yapabilirsiniz. Render alabilirsiniz. Fakat iki tane açım vardı. İkisini birden render almak istiyorum. Photoseti kısmına geliyorsunuz. Buradan bir sürü de render olabilir. İşte birini çıkartıp alabilirsiniz buradan da. Ben bu ikisini seçtim. Masaüstü, ben genellikle yazdırı seçerim. Şu anda hızlı olsun diye masaüstünü seçtim. Sadece bir yazacağım. Bir yazacağım ve ikisi de render almaya başlayacak. Evet, bu da bitti. Şimdi bir de size Photoshop'ta bir şey göstereceğim. Photoshop'ta bir ayar göstereceğim. Genellikle şuralarda bir oynama yapmadığımı fark etmişsinizdir. Bunları çünkü yapmamamın nedeni Photoshop'ta illaki ben bir
renk düzenlemesi, beyaz dengesi falan yapıyorum. Şimdi bunlarla çünkü çok oynadığımızda bilgisayarımız kasıyor. Yani bunları ne kadar çok kurcalarsanız o kadar renderınız kasıyor. Bunu kasmaması için de bu gibi ayarları Photoshop'tan falan yapmanızı daha doğru buluyorum. Şimdi ikisini seçelim. Aç diyelim. Şöyle şunu filter, buradan kamera yanlış yaptık. Buradan kamera filter, sonra şuradan şu damlacık aracıyla bir tane beyaz seçeceğim. Beyazı seçmemle beyaz dengesi oluştu. Yani mekandaki sarı ve mavi tonları ortalamış olduk. Sonra şuradan bir daha otomatik seçsek bir kontrast bir şey yakalamış olduk. Şuradan dokuyu arttırdığımda bakalım burada hangisinin şey var. Şuralar falan var. Abartayım şöyle dokuyu. Dokuyu arttırdığımda keskinliği görebiliyorsunuzdur şöyle. Bunu çok hafif kullanacağım. Dokular daha net bir şekilde ortaya çıksın. Daha net bir render oluşsun. Şu şekilde. Şimdi öncesi ve sonrasına bakalım. Sizinle beraber şöyle bir şey modellemiştim ben zamanında. Bir bungalov tipi bir şey modellemiştim. Sandbox'a da şuradaki pluginle de şöyle arazi modellemiştim kendi çapımda. Böyle bir şey yapmıştım. Şimdi gördüğünüz üzere böyle basit, hani hiçbir şey olmayan bir model. Lumion'un tabii ki de sadece malzeme ve ışıktan oluşmuyor. Bir peyzaj şeyi de var, özellikleri de var. Bunlar ne işe yarıyor? Onları da göstereyim. Ağaç, araba, bunlar nasıl konuyor? Onları da görmüş olalım. Şimdi ben her zamanki olduğu gibi Lumion'u buradan değil de nereden açıyorduk? Bir tane plugin vardı. Bunu zaten size vermiştim. Lumion Live. Geliyorsunuz, şuradaki kısma tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz ve Lumion açılmaya başlıyor. Burada birazcık da SketchUp içerisinden ve Lumion içerisinden işlerimizi halletmeye çalışacağız. Bu da bir alt başlık olarak geçsin. Evet, Lumion'umuz açıldı. Lumion'u açtığımızda bu şekilde bir şey geliyor. Server geliyor. Böyle bir arazi geliyor. Şimdi ama bu şu anda zeminin altında kaldı. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. Gördüğünüz gibi şurada orijin noktası tam bu köşede. Yani bunun altında olan kısmı yerin altında sayıyor Lumion. Yani isterseniz şuradan tutun. Bunu yukarı doğru kaldırın. Şöyle mavi aksa kaldıralım. Şu şekilde. Bakın şimdi Lumion bunu yukarı doğru kaldırır. Fakat biz ne yapacağız? Yukarıda aşağıda kalsın biz bunu. Gelip Lumion'da yukarı kaldıracağız. Fark ediyor mu? Pek de etmiyor ama şöyle bir şey var. Orijin noktasını değiştirmiş oluyoruz eğer bunu yaparsak. Buradan yaparsak. O yüzden şu anda geldim. Şöyle yukarı doğru taşıdım. Ve gördüğünüz gibi burada hazır olarak su malzemesi geldi. Ve buradaki cam malzemesi geldi. Bazı malzemeleri Lumion tanıyor. Yani buradan çalıştırdığımız için tanıyor. Dikkat edin. Şuradan çalıştırdığımız için tanıyor. Import etseydik bir daha baştan biz yapmak zorunda kalacaktık. Fakat zaten bunların renklerini falan değiştireceğim yine. Şimdi arkadaşlar böyle bir çim malzemesi var. Böyle bir çimen malzemesi var. Bu çimen malzemesine gelmeden önce tabii ki de hemen şeyi de bir daha tekrarlamış olalım. Oluştur kısmındayız. Ve buradan malzemeler kısmına geldik. Yani bu kısmı altındaki malzemeler kısmına geldik. Malzemeyi seçmek için ne yapıyorduk? Geliyorduk buradaki malzemeye tıklıyorduk. Malzemeye tıklayınca buradan alınan malzemeler sekmesi yanıyordu. Ve biz buradan bir tane malzeme seçecektik. Eğer SketchUp içerisindeki malzemeyi veya dışarıdan bir malzeme almak istediğimizde ne yapıyorduk? Standart'a tıklıyorduk. Buradan işimizi hallediyorduk. Fakat bu çim olur, metal olur, işte cam olur, su olur. Bu gibi malzemeleri Lumion içerisinde yapmanızı tavsiye ederim. Daha kolaylık oluyor. Geliyorsunuz buradan çeşitli kısmından isterseniz buraya 3D çimen atabilirsiniz. Bakın geliyorum. Mesela şunu atalım. Şu şekilde atalım. Bakın aslında şu şekilde bile bıraksak gerçekten hoş bir görüntü elde etmiş oluruz. Şimdi bunu istediğiniz türden böyle çimen malzemesi kullanabilirsiniz şu şekilde. Şöyle şeylerde kullanabilirsiniz. Fakat ben burada böyle çimen türlerini görelim. Burada iki boyutlu çimenler de var. Ama tabii şu anda kullanmayacağız bunları. Şimdi burada ben şunu size tavsiye ederim. Buradan toprak koysak ne olur? Bakalım. Şöyle
Çöl gibi oldu. Neyse. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım ben. Gördüğünüz gibi burada şey var. Suyun altında var. Suyun altında gelip de burada 3 boyutlu bir çimen yapmak mantıksız. Şöyle baktığınızda suyun altında çimen oluyor. Bu tabii ki de tutarlı bir render olmaz. O yüzden bunun altındaki malzemeyi ayırmam gerekiyor. Bunun iki tane yolu var. Birinci yolu gösteriyorum. Birinci yolu uygulamayacağız. Şimdi buraya baktığınızda buranın malzemesini buradan ayırman gerekiyor. Şimdi hide yapalım şurayı. Geri geldim. Şurayı hide yapalım. Bu çizgiyi kaldıralım. Şimdi şurada bir şey yapmam gerekiyor. Mesela şu anda su CTRL'e geri geleyim. Şu anda şu su buraya temas ediyor mu? Ediyor. Ne yapıyorduk temas eden yerlerde? Gelip sağ tıklayıp Intersurface With Model dediğimizde burada bir çizgileme yapması gerekiyordu. Fakat yapmadı. Neden yapmadı? Unhide yaptık değil mi? Evet, şimdi deneyelim. Intersurface With Model. Evet, böyle bir şey yapıyor. Bir karalama yapıyor. Siz buradan gelip tek tek bunları seçip şey yapabilirsiniz. Malzemesini değiştirebilirsiniz. Fakat ben böyle yapmayacağım. Şimdi size Lumion anlattığım için Lumion içerisindeki çözümlerini anlatacağım. Buradan tabii ki de unhide yapalım. Lumion'da da geri gelsin. Bakalım geldi. Evet, çözümü şöyle buluyoruz. Geliyorsunuz, buraya bir kere tıklıyorsunuz. Menüleri bir daha geldiğiniz yeni kısmına tıklıyorsunuz. Buraya dikkat ediyoruz. Buradan geliyorsunuz, peyzaj diyorsunuz. Peyzaja tıkladım. Peyzaj deyince ne oldu? Buradaki peyzajla buradaki peyzaj aynı oldu. Yani aynı malzemeyi kullanmış olduk. Bu ne gibi artılar, eksiler getirecek bize. Şimdi peyzaj malzemesinin ayarları bu kadar. Bitti. Geliyorsunuz, şuradaki kısma tıklıyorsunuz. Bakın burada yükselti vardı ya, bir yükselti yapmışım ben SketchUp'ta ve kendi otomatik olarak bir kaya malzemesi atamaya başladı. Şimdi peyzaj malzemesini birazcık anlatalım. Peyzaj bölümünü anlatalım. Peyzaj kısmına tıkladım. Şimdi objeleri gördük, malzemeleri gördük. Peyzaj kısmını görelim. Bunu pek fazla kullanmayacağız ama belki çevre düzenlemesi yaparken kullanırsınız. Şimdi bu yükseklik kısmına tıkladığımda, şöyle baktığımda bunları istersen bu şekilde böyle basılı tutarak yukarı taşıyabiliyorum. Şunları büyüteyim biraz. Şöyle taşıyabiliyorsunuz. Eğer bunlardan çukurlar oluşturabiliyorsunuz. Bunları düzleştirebiliyorsunuz bu şekilde. Sonra sivrileştirebiliyorsunuz. Yumuşatabiliyorsunuz şu şekilde. Sonra tabi buradaki özelliklerin hepsini biraz bahsedelim. Su malzemesine geldim. Böyle bıraktım. Bildiğin rectangle çizdim ve bu artık su oldu. Şu şekilde su oldu. Pek kullanışlı değil. Bunu silelim. Sonra burada şey var. Okyanus kısmı var. Okyanus kısmına tıkladım. Gördüğünüz üzere burada bir açma kapama tuşu var. Açma kapama tuşuna bastığımda her tarafı artık su kaplayacak. Artık bu okyanusun ortasında bir model olmuş oldu. Şu şekilde baktığımızda aslında şuralar filan güzel okyanus olabilirmiş gibi hissiyat verdi. Tabi bunların şeylerini değiştirebilirsiniz. Dalga yoğunluğunu, türbülansını, rüzgar boyutunu filan değiştirebilirsiniz. Tabi bu animasyon alırken çok işinize yarayacak özellikler bunlar. Şu anda yüksekliği arttırdım. Her yer su altında kaldı. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunu kapatıyorum. Burayı kapattıktan sonra altında da bir peyzaj çimeni var. Yani bizim şu andaki buradaki kısmımız ve buraya da atamış olduğumuz kısım. Şimdi baktığınızda bu aslında iki boyutlu. Şimdi buradaki kısma tıkladığımda aynı okyanusta olmuş olduğu gibi bir 3 boyut kazanacak. Bakın çimen malzemesi 3 boyut hale geldi. Şimdi çimen yüksekliğini şöyle arttıralım. Çimen yabaniliğini, yani her yerde aynı eşit yükseklikte olmasını istiyorum. Şu şekilde ayarlayabiliriz. Çimen boyutunu arttırabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Peki diğer çimenden farklı olarak ben niye bunu atadım da diğerlerini atamadım? Ona da şimdi geliyorum. Buradan gelip boyama kısmına tıklayın. Şurada boyama kısmı var. Boyama kısmı ne işe yarıyor? Şu köşede anlatalım. Şimdi şurası seçili. Görüyorsunuz karenin etrafı yanık. Ya da şuraya tıkladım şöyle. Şöyle gelip basılı tutarak biz burayı boyayabiliyoruz. Şu şekilde. Basılı tutuyorum ve boyuyorum. Tabi bunun şeylerini oynayabilirsiniz. Boyutlarıyla falan oynayabilirsiniz. Ve bunu texture
boyutlarının ölçeğiyle de oynayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi aynı burada yapmış olduğum gibi mesela şimdi farklı farklı şeyler de boyayabilirsiniz. Birazcık küçültelim. Fırçanın boyutunu küçültelim. Hızını arttıralım. Şu şekilde. Şu şekilde şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi biz aynı şekilde burada yapacağız. Yani burada bunu işleyeceğiz. Bakalım hangi malzemeyi kullanabiliriz? Bakalım. Şuradaki soğuk çakılı kullansak. Şöyle bakın. Bizim buradaki kısmımız da böyle çakıl olarak dönüyor. Ve birazcık çıkmasını istiyorum. Tabi şöyle birazcık daha rastgele olsun ki gerçek daha yakın olsun. Şimdi fırçanın boyutunu iyice küçültüyorum. Şurada bir yol yapacağım. Klasik artık her derste yapıyorum bunu. Şu şekilde şöyle bir yol olsun. Bu da şöyle altlara falan gitsin. Şu yeşil malzemeye gelip birazcık daha bunları şey yapabiliriz. Düzenleyebiliriz. Şunun hızını küçülteyim. Şuraya biraz tıklayalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Veya şuraya biraz çimen ekleyebiliriz. Tabii bunların hepsi birazcık sizin göz zevkinize kalmış. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunları bu şekilde ayarladım. Şimdi ben bunu böyle kurguladım. Hatta şunun etrafını full şey yapabiliriz. Şöyle biraz kayabiliriz şu şekilde. Neyse gelelim başka kısma. Şimdi gördüğünüz üzere biz çimenimizi falan buradan ayarladık. Her şeyimizi düzelttik buradan. Çimen kısmına bir daha gelelim. Yabanilik artsın. Yüksekliği fullleyelim şu şekilde. Boyutunu da arttıralım. Şu şekilde olsun. Evet bu şekilde oldu. Çimen malzemesini bu şekilde yaptık. Sonra farklı malzemelere gelebiliriz. Buradan malzemeler kısmına tıkladım. Şimdi buradan herhangi bir ahşap malzemesi alabiliriz. Ahşap. Şuna bakalım. Bu olmaz. Bu olur. Şimdi şu öndeki tarafın yönünü değiştirmek istiyorum. Şuranın. Geldim. Şuradan biraz. Bu değil. Bu da değil. Evet. Şurayı şöyle biraz değiştireceğim. Evet 90 derece ve birazcık boyutunu arttırsam. Shift'e basarsanız daha hassas bir ayar yapar. Şöyle bir şey olsun ve bura değil. Şöyle bir şey olsun. Evet. Şöyle bir şey olsun. Gelelim sıradaki malzemeye. Şurayı seçtim. Dış mekan, ahşap. Bunların bir önemi olmadığı için biraz daha uzakta kaldığı için bu şekilde hızlı hızlı yapıyorum. Farklı bir ahşap malzemesi istiyorum. Şurada var mıydı bizim eskitilmiş? Şöyle bir şey. Evet gelelim buradaki kısma. Şimdi şurada içeri girmiş çimler. Şuraya kaydedelim. Peyzaj kısmına tıklayalım. Sonra boyama kısmından çakıla tıklayalım ya da şuradaki kısma. Şöyle tıklasak. Şuralar gitti. İçteki kısımlar gidiyor şu an. Evet şu anda gitti. Buraları görmeyeceğiz zaten. Şimdilik kalsınlar. Evet. Cam hazır olarak geliyordu. Tıkladım. Buradan Interior Glass'ta iç mekandan bir cam. Ben birazcık daha böyle mercekli bir şey seçeyim diyeceğim. Çok fazla yansıdı. Şöyle yapalım. Şimdi şuraya şununla şunun arasında büyük bir fark var. Bu mercekli böyle bayağı bir karşısındaki şeyi inanılmaz yansıtır. Şu şekilde yapalım. Normal bir cam yapalım. Bunun içerisine girip yansımasını falan arttırabilirsiniz.
Sonra buradaki kısma gelelim. İsterseniz standart deyin. Birazcık rengiyle oynayın şuradan. Sonra parlamasını kısın şöyle. Ya da gelin dış mekandan bir tane şey atın. Bakalım. Şöyle bir şey atın. Malzeme atın. Aynı şekilde buradaki kısma geldim. Metal. Bakalım. Bu çok güzel durdu. Evet, bu da bu şekilde olsun. Gelelim SketchUp içerisinden atmış olduğum malzemeye. Şuradaki ahşap malzemesi. Bunu neden buradan yaptım? Ona gelirsek. Şimdi gördüğünüz gibi burada tek malzemeyle ben işi bitirdim. Neden? SketchUp'ta ne yapıyorduk biz? Bir malzemenin boyutu veya ölçeğini değiştirmek adına ne yapıyorduk? Geliyorduk, buraya bir tıklıyorduk, sonra sağa tıklıyorduk, texture diyorduk, position diyorduk. Buradan bunun ayarlarını yapabiliyorduk. Fakat Lumion'da bu yok. Nasıl yok? Ona gelelim. Şimdi diyelim ki bir tane malzeme dedik. Malzemeyi bunu yaptık. Sonra buradan iç mekandan bir tane ahşap malzemesi atayalım mesela buna. Atadım. Gördüğünüz üzere hepsi aynı yöne bakıyor. Bunda bir değişiklik yapmaya kalkarsanız şu şekilde oynatalım. Malzemenin tümünde bir değişiklik oluyor. Yani istediğim bölgede olmuyor. Bunu bu şekilde bir açıda yapsam bu sefer bu da aynı şekilde olacak. Bir bozulma olacak. O yüzden ben bu gibi şeyleri genellikle SketchUp içerisinde yapıp bitiriyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Şimdi alınan malzemelerden şöyle bir daha göstereyim. Yeni şu şekilde geldi. Standart dedim. Standart deyince böyle cam gibi yansıyor. Cam gibi yansımaması için ilk başta şunu yapacağım. Şimdi şunu bir sildim. Silince yanında şöyle sihirli değnek aracı gibi bir şey çıkıyor. Sonra buna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz üzere bir kabarma, ahşap üzerinde bir doku oluşmaya başladı. Yani otomatik olarak buna bir rölyef atamış olduk. Bu abartı bir rölyef oldu. Rölyefin boyutunu birazcık kıstım. Sonra parlamayı biraz kıstım. Yansıtıcılık biraz kalabilir. Sonra bu ahşap malzemesi kenarlarını görüyorsunuz. Keskin bir kenarı var. Bozulma kısmına geldim. Buradan kenarına birazcık pah verdim. Şu şekilde. Pah verdikten sonra birazcık da ahşap bozulma ekleyeceğim ve şu üzerindeki dokuların daha ortaya çıkacağını göreceksiniz. Şöyle yapalım. Şuralara dikkat edin. Şu şekilde daha bir derinlik katmış olduk malzeme üzerine. Evet, güzel bir malzeme oldu. Şimdi içerideki şu beyaz malzemeyi de hemen yapalım. Şöyle hemen bir beyaz attık. Parlamayı biraz kısalım şöyle. Yansıtıcılığı biraz kısalım. Bu kadar yeter. Ya da birazcık daha ahşap bozulma atalım şöyle. Tamamdır. Evet. Bu şekilde işlemimiz bitti. Malzeme değişikliklerini kaydettik. Şimdi size anlatacağım asıl meseleye gelelim. Obje nasıl eklenir? Ağaç nasıl eklenir? İnsan nasıl eklenir gibi. Şimdi tabiat kısmına geldim. Buradan ağaç ekleyeceğim. Ağaç kısmına geldiğimde direkt şu şekilde geldiyse bir tane ağaç ekliyorsunuz şu anda. Mesela şöyle yaptım. Bunu ekleyeceğim. Tıklamam yeterli bunu buraya konumlandırmak için. Ama ben bir tane ağaç yerleştirmek istemiyorum. Mesela diyelim ki bir sırada bir sokakta işte peş peşe şey dizmek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Bakın tekli yerleşim, çoklu yerleşim, öbek yerleşim. Burada da yerleşimi boya gibi kısımlar var. Mesela bu ağaç seçiliyken şimdi tekli yerleşim değil de çoklu yerleşim yaparsam tıkladığım bir yol belirliyorum. Bu yol boyunca gördüğünüz üzere ben burada ağaçlarımı dizmiş oluyorum. Eleman sayısıyla oynayabilirim. Doğrultularıyla oynayabilirim. Rastlantısal doğrultu. Neden bu rastlantısal vesaire şeyler oluyor? Çünkü bir şey tek düze olduğu zaman sanal oluyor. Yapay oluyor. O yüzden böyle rastlantısal şeylere ihtiyacımız var. Çizgi aralarındaki rastlantılar ve şu hattın genişlemesi. Yani ip gibi dizilmesin de şunlar böyle birazcık yayılarak dizilsin istiyorsam da bunları ekleyebilirim şu şekilde. Evet, şu çarpıya bastım çıktım. Şimdi mesela araba ekleyelim. Şu şekilde bir araba ekleyelim. Şöyle ekledim. Sayısını arttırdım şu şekilde. Şunu da şöyle yapalım. Şu şekilde rastlantısal doğrultularını oynayabilirim.
aralarındaki farkları oynayabilirim şu şekilde. Evet. Bunları filan da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Gelelim buradaki kısma. Biz nasıl ekleyeceğiz? Eğer tabii farklı şeyleri şunları da görelim. Ben bunları pek kullanmıyorum. Birazcık daha rastlantısal oluyor çünkü. Şöyle tıkladığımda gördüğünüz üzere rastlantısal bir şekilde böyle yerleştirebiliyorsunuz ağaçları. Buradaki kısımda da biraz önceki boyama gibi ama o boyama kısmında yerleşim yapıyor. Mesela şöyle şu şekilde bir kalp çizdik. Bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde şuradaki seçili bu kısmı sil dediğim. Şöyle siliyorum. Bunları şu anda silmemin nedeni kasmasın diye. Ama şunu da yapabiliriz. Neydi? Biz seçme aracına tıklıyorduk. Şöyle tıkladım. Burada tıkladığım şeyle alakalı bilgi veriyordu. Burayı genişlettim. Sonra bütün benzer objeleri seç dedim. Hepsi seçildi. Buradan sil kısmına tıklıyorum ve hepsi silinmiş oldu. Evet, yerleşimlerin nasıl olduğunu da gördüğümüze göre şimdi gelelim buraya bir düzenleme yapalım. Birazcık şey ekleyeceğim. Çam malzemesi, çam ağacı falan ekleyeceğim. Şöyle öpek öpek olmasın da bunlar noktasal olsun. Şöyle bunlar tabi doğru olmayacak. Yani şuralarda olsun ki şu ağaç buradan yansıyacak ya. Bunlar çok önemli aslında. Kimisi diyor ki ben yapmış olduğum camlar yapay duruyor. Yapay durur çünkü camın yansıyacağı karşı tarafta bir şey olmuyor. Eğer onları yapmazsan maalesef yapay oluyor. Şöyle şeyler ekleyeceğim şu kenarlara. Hatta şunu şöyle yapalım. Şununla yapalım. Şu şekilde. Bakın bir önceki yerleşimim neydi benim? Şu ince ağaçtı. Onu da hala işin içerisine katıyor. Eğer şunu silmezseniz araya bunları da serpiştiriyor. Kalsın. Şu anda iyi. Eğer ki böyle bir tane düzlem çizdiniz. Bunun devamını istiyorsunuz. Yani şuraya doğru da gitsin istiyorsanız CTRL'ye basın. Bakın. Bıraktım CTRL'yi. Bastım. Şöyle açabilirim. Eleman sayısını arttırayım. Şu şekilde. Evet. Şimdi bakalım. Şöyle bir bakarsak. Şu açıdan şöyle bir bakarsak. Şöyle birazcık daha aşağıdan. Evet, bir tepe oluştuğunu görüyoruz şurada. Şöyle seçelim. Güzel. Şimdi buraları dolduracağız. Neyle dolduralım? Bir geniş yapraklılarla dolduralım. Nelerle? Şunlarla falan doldursak. Bu ne ya? Şunu kapatayım. Şunlar açık kalsın. CTRL'ye bastım. Şöyle dağıtacağım. Şey sayısını arttırdım. Şuraya doğru da gitsin. Biraz daha arttırsam. Şöyle olsa bakalım ne gibi sonuçlar aldık. Havada kaldı bunlar. Değil mi? Evet. Şimdi bunların hepsini aslında şu anda bir tık yanlış yaptım. Başta da yapabilirdim bunları. Hepsini, objelerin tümünü seç, bitkilerin hepsini seç dedim. Sonra geldim buradan arazi üzerine yerleştir dedim. Ve hepsi şu anda arazi üzerine yerleşmiş olması gerekiyor. Şimdi malzemeler kısmına tıklayayım. Havadaki kısımları görüyorsunuz. Şu anda çizmiş olduğum arazinin üzerine yerleştiler. Şimdi şurada absürt durumlar olmuş. Yani şunlar geri geleyim. Mesela şunu sildim. Şunu da sildim. Buraya daha farklı şeyler konulabilir. Mesela. Noktasal. Şöyle bir tane eklesek. Aslında bunlara benim yapmış olduğum gibi rastgele değil de özen göstererek yapılsa çok güzel sonuçlar veriyor. Ama şu anda zaten bir ders anlatıyorum. Hızlı da olması gerekiyor. O yüzden pek de önemsemiyorum şu anda. Ama önemsenince gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Şimdi gelelim şu tabiat kısmına da tıklayalım. Şuradan kayalara tıklayalım. Kayalardan da şöyle bir tane mesela şey ekleyelim şuraya.
Şöyle aşağı doğru indirelim. Bir tane daha. Şunu koysak kocaman oldu. Scale'i küçültelim. Rotate edelim. Çok iyi. Sonra bunu aşağı doğru basalım. Şöyle. Heh, çok iyi oldu. Aynı şekilde buraya da mı yapsak? Şunu da buraya koyalım. Şöyle aşağı doğru basalım. Bu da böyle olsun. Başka ne yapabiliriz? Şey ekleyebiliriz. Şimdi buralar çok temiz çimenler oldu ya. Biz bu çimenleri birazcık daha bozabiliriz. Mesela şöyle çimenler ekleyebiliriz. Şöyle rastgele tek tek yapacağım bunları. Şuraya da olsun. Şu arkaya da olsun. Şunları da koyalım. Şöyle olsun. Evet. Böyle ağzına kadar doldurduk bir şekilde sahneyi. Şunları şuraya da koysak. Şöyle koyalım. Bunlar havada kalıyor galiba. Şunu seçeyim. Sonra tüm benzer objeleri seçtim. Araziye oturt diyelim. Oldu galiba. Evet. Şimdi yerleşimler bitti. Her şey bitti. Foto kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Gördüğünüz üzere şu anda fotoğraf çekersem bu şekilde bir sonuç elde etmiş olacağım. Şunu da şöyle indirelim. Şu şekilde bakalım. Şöyle bir render alalım. Su çok mavi geldi. Şimdi ilk önce ne demiştim ben bunlara? Tripod demiştim. Tripodumu yerleştiriyorum. Şuraya geldim. Yerleştirdim. Şu anda kaysam da değiştirsem de buraya tıkladığımda geri dönüyorum. Şimdi suyun rengini bir tık değiştireceğim. Malzememe tıkladım. Şu RGB'sine bakalım. Şöyle birazcık daha koyu bir şey olsun. Yani renksiz bir şey olsun. Pis bir şey olsun. Şöyle. Evet, şu anda daha makul seviyeye geldi. Hatta bunun dalgasını da alabiliriz. Dalga ölçeğini yok. Büyük olsun da. Şu şekilde. Yansıtıcılığı arttırabiliriz. İyice arttırabiliriz. Tamam. Şimdi yapmam gereken ne? Dış mekanda. İlk önce ışık ayarını yani güneş ayarını iyi yapmam gerekiyor. Çünkü güneş bir şeyi çok iyi hale de getirebilir. Çok rezil hale de getirebilir. O yüzden şey yapmam gerekiyor. Düzgün seçmem gerekiyor. Seçimlerimi düzgün yapmam gerekiyor. Şimdi geliyorum özel stile tıklıyorum. Özel stilden dış mekanı seçeceğim. Dış mekanı seçtim. Şimdi hiçbir şey yapmasam şuradan bir render alsam dahi şu anda bu render günümüzde iş kurtarıyor. Yani şu ışık ayarları falan iş kurtarıyor. Fakat burayı böyle birazcık detaylı inceleyelim. Ne var ne yok. Şimdi gerçek gökyüzü diye bir şey var. Buradan aslında bize bir HDR veriyor. Bir 3 boyutlu 360 derece bir ekran veriyor. Bir atmosfer veriyor. Bunun işte bulutlu, sonra işte sabah kapalı, e, güneş batarken temiz ve gece olarak böyle ayırıyor bunları. Bu aslında sana hazır bir server veriyor. Mesela biz buradan şu anda bunu kullanmış oluyoruz. Hazır olarak bu geliyor. İstersen farklı farklı şeyleri de seçebilirsin buradan. Mesela bir tane gece seçelim. Şöyle gece seçelim. Şu anda gece render alıyorsunuz. Veya bir tane şöyle sunset yapalım. Şu şekilde. Yani ışık şeyleri falan çok hoş duruyor.
Mesela şunun üzerine gidebiliriz. Keskinlik falan pek kullanmıyorum ben. Eğer çok keskin renderlar seviyorsanız buradan böyle ayarlarıyla oynayıp daha keskin renderlar alabilirsiniz. Fakat Photoshop'ta işlem yapacağımız için buna gerek yok. Bir daha render sürenizi şey yapmasın. Şuradaki kısma 2 kere tıklarsanız da eski ayarına geri döner. Eğer renderınız karanlık çıktıysa pozlamasını arttırırsanız pozlama daha aydınlık bir render elde etmiş olursunuz. Sonra bunu da geri alalım. Sonra benim renk düzeltmelerden bu Photoshop'taki gibi, Lightroom'daki gibi aslında işte sıcaklıktır, bu pembe veya yeşil tonlarıdır. Şu anda pembede, şu anda yeşil tonlarında. Bunları sıfıra çekebilirsiniz. Zaten Photoshop'ta ayarlarını falan yapacaksınız. Hiç dokunmasanız da olur buna şu anlık. Geri geldim. Çünkü yani Photoshop'ta oynayacağımız için bunlara pek girmenize gerek yok. Sizi en büyük etkileyecek unsurlara gelelim. Yansıma. Yansımaya tıkladım. Şimdi buradaki kalem aracı ne işe yarıyor? Camdır, sudur, ondan sonra da başka ne seramiktir. Bu gibi malzemeler çok iyi yansıdığı için veya aynadır. Çok iyi yansıdığı için ne yapıyorsunuz? Onlara, o yüzeylere bir yüzey atamış oluyorsunuz. Değiştir kısmına tıkladım. Şimdi şu artı kısmından yansıyan yüzeyleri seçmem gerekiyor. Buraya tıklıyorum. Şuraya geldim, tıkladım. Bakın şimdi. Ön izlemesi alçakta, yükseğe alıyorum. Bakın artık şurada yapmış olduğum ağaçları, koymuş olduğum ağaçları yansıtıyor. Tıkladım. İşte cam şu anda kaliteli bir şekilde ortaya çıktı. Ön izlemesini biraz daha alçaltalım. Render'ımız kasmasın. Şu yeşillikler canımı çok sıktı. Şunlar şöyle aşağı doğru havada duruyor gibi. Hepsini indireceğim aşağı. Şöyle. Neyse. Foto kısmına bir daha gelelim. Evet, şu anda biraz daha benzedi. Yansıma kısmı bu şekildeydi. Şu iki kısma da pek müdahale etmenize gerek yok. Bu sadece ışığın yansımasıyla alakalı. İşte gökyüzünden gelen çok fazla aman aman da bir fark etmek istiyorsanız şöyle öncesi sonrası yapalım. Pek bir fark etmiyor. Sadece küçük nüanslarda etki eder. İşte güneşin vurmasıyla alakalı. Malzemelere vurduktan sonra seken ışıkla alakalı filan. Gölge önemli aslında. Gölge ile beraber işte gölgenin çok nasıl söylesem kapalı olduğu yerlere müdahale edebilirsiniz. Sadece gölgeye müdahale edebilirsiniz. Bu güzel. Mesela şu köşelerde biriken şurada bakalım var mı? Tam şu köşelerde biriken gölgeler oluyor şuralarda. Bunları da açmak için şuradaki kısmı kullanıyorsunuz. Bakın şu anda koyu bir şekilde oldu. Buralar çok koyu bir şekilde çıkar. Bunu açarsanız eğer o köşelerde biriken gölgeleri yok edersiniz. Bakın gitti şu anda. Bu aslında bir kontrast için işte yüzey farklılığı için güzel bir özellik. Fakat iç mekanlarda falan bazen sorunlar yaşatabiliyor. Şu anda gayet güzel. Geldim çıktım. Bu da bu şekildeydi. Şu anda biz de oynamayacağız. Eğer gölge tipiyle falan da oynayacaksınız, daha keskin gölgeler istiyorsanız falan buradan da ayarlayabilirsiniz. Dış mekanda olduğumuz için şu anda dış mekana alabilirsiniz bunu. Fark etmez bu. Şu anda ben yine geri aldım. Şimdi gölge kısmını da atladığımıza göre şimdi alan derinliğine gelelim. Alan derinliği dediğimiz şey aslında görsel açıdan çok önemli. Çünkü şu anda telefonlarımızda bile portre özelliği var. Arkadaki alanı daha bulanıklaştırarak bir alan derinliği yaratmış oluyorsunuz ve göze daha hoş gelen renderlar veya görseller elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi benim izlediğim yol de şu. Alan derinliği ile alakalı. Nereyi odaklamak istiyorum? Ben buraya odaklamak istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. Miktarını arttırıyorum. Odak mesafesi neredeymiş ona bir bakıyorum. Şurada filan. Odak mesafesini birazcık daha ileri alacağım demektir. Shift'e basıyorum ki hassas bir ayar yapayım. Shift'e bastım. Şöyle ileri doğru alıyorum. Biraz daha alalım. Evet şu anda geldim. Şu an burayı
odaklamış oldum. Keskinlik alanını büyütebilirsiniz. Yani o odaklamış olduğumuz kısmın yarıçapını arttırabilirsiniz. Şu anda daha geniş bir alana keskinlik veriyor. Şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz ön plana, isterseniz sadece arka plana bulanıklık verebilirsiniz. Mesela sadece arka planda olsun derseniz buralar artık netleşir. Sadece şu arkalarda bulanıklık olur. Ön plan yaparsanız ön plandakiler bulanıklaşır, arkalar net olur. Ben şu anda bunu yarı yarıya istiyorum. Miktarını birazcık daha kıstım. Şu şekilde şöyle bir ön izleme render alıyorum. Şu anda şuralar biraz daha flu. Burası net. Arka plan zaten kötü olduğu için şuralarda biz bunların şeylerini arttırabiliriz. Şu şekilde. Gayet güzel. Şimdi başka neler yapabiliriz dış mekanla alakalı? Bakın şurada FX kısmı var. FX kısmından eğer şeyiniz, renderınız veya kamera açınız birazcık perspektifte bozuksa veya şöyle şeyler de ekleyebilirsiniz. Gökyüzü değil, atmosferden yağmur falan da ekleyebilirsiniz. Mesela yağmura tıklayalım. Şu anda yağmur efekti var. Taşlar üzeri ıslanmış, şuralar ıslanmış. İşte yağış safhasını iyice arttırırsanız yani şurada daha önceden beri yağmış hissiyatı verir. Partikül miktarını arttırabilirsiniz. Büyüklüklerini arttırabilirsiniz. Yağmur damlalarının veya gelirsiniz şu yağmur yazıyor ya, bu kısmı böyle ileri doğru ittirdiğinizde artık bir kar renderı almış olursunuz. Yani bu gibi şeyleri yapmak Lumion'da çok çok basit. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Şimdi bunları isterseniz kapatalım. Ben burada şunu ekleyeceğim. Yağış yerine sis ekleyeceğim. Sis ne yapar? Onu anlatayım size. Bu birazcık galiba benim bulduğum bir yöntem. Kendimce bunu bu şekilde uyguluyorum. Şimdi şöyle bir geri geleyim. Şimdi gördüğünüz gibi sis bu şekilde duruyor. Azaltmayı istersem de arttırabilirim şunları. Şimdi ne yapıyor bu sis? Şu anda tam bir keskin bir ışık yok buralarda. Fakat softbox'ı duymuşsunuzdur. Fotoğrafçıların işte video ile görselle uğraşan insanların uygulamış olduğu bir aydınlatma şeyi. Bir ampul var içerisinde ve önünde de bir tane işte var, perde var. O aydınlatma o perdeye vuruyor ve daha soft, daha her tarafa yayılan bir ışık yaymış oluyor. Aslında ben bu sisle beraber bir softbox etkisi veriyorum buraya. Yani güneş ışığı cismimin üzerine direkt olarak etki etmiyor da ışık dağılıyor, kırılıyor. O şekilde cismimin üzerine geliyor. Daha homojen bir ışık elde etmiş oluyorum. Bakalım bu şekilde. Hem gökyüzüm net bir şekilde çıkıyor, hem ışık kırılmış oluyor. Daha hoş bir şey elde etmiş oluyorum. Şimdi ben genellikle dış mekanlarda sis eklerim çünkü zaten arka planı genellikle modellemiyoruz. Yani bütün araziyi baştan sona modellemediğimiz zamanlarda da sisi kullanmanızı tavsiye ederim. Bir alan derinliği de sis tarafından yapmış olursunuz. Şu anda ben sisi kullanacağım. Başka ne ekleyebiliriz? İç mekanda olsaydık bunu eklerdik. Bunlar hep işte farklı farklı stiller. Mesela buraya tıklayıp bunların değerleriyle falan oynayıp farklı türden şeyler de yapabilirsiniz. Görseller de elde edebilirsiniz. Ama şu anda bunlara gerek yok. Gerçekçi bir render için. Mesela kimisi şey istiyor. Şöyle şeyler istiyor. Bunlardan animasyonlar falan da yapmak mümkün. Mesela şu şekildeyken birden gerçek şeye falan geldi gibi. Yani şuradan başlayıp render şu şekilde birden gerçek bir render'a geçti gibi efektler yapılabiliyor. Eğer isterseniz animasyon videosunda bunu da gösteririm. FX kısmından burada zaten bunlar şeyle de siz kendiniz de kurcalayarak bulabileceğiniz şeyler bunlar. Bunları geçiyorum. FX kısmından animasyonları ayrı bir derste anlatacağım. Kamera ayarlarında iki nokta perspektif önemli. İki nokta perspektif eğer şeyse, şu anda ben tam yaptığım için oturuyor.
cuk diye iki nokta perspektif. Fakat bazen açımız bozuk olabiliyor. Açımız bozuk olduğunda bu iki nokta perspektif daha e, düzenli bir render almanızı sağlar. Şimdi render için ne yapacağız? Geliyorsunuz. Mesela bir tane daha açı kaydedelim. O da şuradan filan mı alsak? Şöyle filan alsak. Bunu kaydettiniz ve bir daha ayar yapmak istemiyorsunuz ve bu ayarı kullanmak istiyorsunuz. Düzenle. Şuradaki 3 çizgiye tıkladım. Düzenle dedim. Efektleri kopyala dedim. Buraya geldim. Yine 3 çizgiye tıkladım. Düzenle, efektleri yapıştır. Şimdi aynı render'ı buradan da alabilirsiniz. Şu yaprak çok kötü çıktı. Böyle yapsak. Değişik oldu. Bakın şuradaki sis burayı artık bembeyaz bir hale getirdi. Işık vuruyor. Hoş bir görüntü elde etmiş olduk. Ben bunun gerçek gökyüzülüğünü değiştireceğim. Bakalım başka ne yapabiliriz. Night yapsak. Şu şekilde. Aa bak bu da çok güzel oldu. Şurası çok hoş durdu. Şimdi eğer ki tek tek render almak istiyorsanız geliyorsunuz. Açınıza tıklıyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki herhangi birisini seçiyorsunuz. İstediğinizi seçin buradan. Ben genellikle yazları seçiyorum. Şu anda masaüstü seçeceğim. Eğer ki her açınız bitti. Burada 10 tane açınız var. 10 açının da renderını peş peşe almasını istiyorsunuz. Geliyorsunuz. Foto seti kısmına geliyorsunuz. Bakın ikisi de seçili. Masaüstü dediğinizde ikisini de seçer. Ben tek tek almak istiyorum derseniz masa üstüne tıklarsınız ve render'ı nereye kaydedeyim diye sorar ve render kaydedersiniz biter. Mesela şu anda 1 diye kaydedelim bunu. Şu şekilde kaydediyorum. Bakalım kaç saniye sürecek render. Evet 15 saniye sürdü. Buraya tıkladım. Şimdi istersem şunu da yapabilirim dediğim gibi. Foto setiye tıklarım. Yazdır derim. Sonra o 1 yapmıştık ya bunu silerim. Sonra yine 1 diye kaydedeyim şunu. Şöyle yapacak. 2 tane render alıyorum diyor. Masaüstü kaydetmedik mi biz bunu? Tüh. Bu şekilde render alıyor. Toplamda da işte 64 kare falan render almış olacak. Buradan şeyini hesaplayabilirsiniz. Toplamda da 1-2 dakika falan. Photoshop'u da açayım. Aç diyorum. Buradaki dosyalarımı çağırıyorum. X geldi. Şu şekilde. Filter buradan. Buradan da Camera Raw'a tıklıyorum. Sonra buradan ayar yapacağım. İlk başta şöyle beyaz dengesini otomatik yapalım. Çok sarı oldu. Şöyle biraz çekelim. Sonra şuradaki otomatik kısmına tıklıyorum. Daha aydınlık oldu. Aydınlanmayı birazcık kıstım. Dokuyu arttırıyorum. Şuradaki çimlerin detayları daha net bir ortaya çıktı. Şu taşın üzerine bakın. Şimdi şöyle yaklaşalım iyice. Şöyle şu şekildeydi. Sıfırdaydı. Arttırdığımda artık şuralardaki o çimlerin tek tek detayları falan ortaya çıktı. Birazcık arttırsam yeter. Netlik de biraz arttırıyorum. Bakalım. Evet şu şekilde. Öncesi sonrası. Sonra açık tonları biraz arttırabiliriz. Genel açıklık birazcık kıstım. Koyuları da açalım. Gölgeleri de açalım. Bu şekilde. Keskinlik birazcık da arttıralım. Şöyle bakalım. Öncesi ve sonrası. Bu şekilde bir render oldu. OK dedim. Ve bunu almış olduk. Sonra gelelim buradaki kısma. Filter dedim. Camera Raw dedim. Buradan yine bir tane beyaz seçsek şuradan. İsterseniz şuradan bir tane beyaz seçin. O beyaza göre bir beyaz dengesi kuruyor. Mesela şöyle yapsak. Ya da şuradaki beyazı. Şu olsun. Sonra otomatik tıklayalım. Yine çok fazla şey oldu. Aydınlık oldu. Dokuları arttırdım. Netlik bir tık arttırdım. Çok yeşil var burada. O yeşilleri de müdahale edebiliyoruz. Şöyle açık. Şunu kapatalım. Koyuluk artsın. Şimdi renk karıştırıcı özelliğinden doygunluk diyorum. Şurada çok fazla yeşil var. Çok
yeşil gözüküyor. Yeşilleri doygunluğunu birazcık kısıyorum. Bakın sıfırlayabilirim. Şimdi Lumion'la alakalı bir tane iç mekandan render eğitimi gördük. Bir tane de dış mekanda peyzaj vesaire şeyler görmüş olduk. Şimdi burada hem dış mekanda render alacağız hem de animasyon yapacağız. Animasyonla render zaten aynı şeyler. Dış mekanla alakalı aynı şeyleri yapacağız. Sadece animasyonda birkaç tane farklı şey yapıp dersi bitireceğim. Şimdi gördüğünüz üzere burada şeyleri bitmiş, malzemelerini vesaire girmişler. Buradaki malzemelerin hepsi bu arada Lumion 10 içerisinden şöyle dosyalar kısmı örneklerden şuradaki kısmı seçtim. Bu birçok şeyde var. Lumion versiyonlarında var. Buradan seçtim bunu. İşte oluştur kısmına bir daha gelelim. Biz animasyon nasıl yapacağız? Benim izlediğim yöntem şudur. Şunu malzemeler veya objeler kısmına bir daha alayım şöyle. Seç kısmına da gelelim. Fazla bir şeyle de oynamayalım. Alınan malzeme diyelim. Tamam. Şimdi ilk önce benim bir filtre elde etmem gerekiyor. Güzel bir atmosfer yakalamam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Buradaki mesela şimdi bunu buradan da yapabiliriz. Mesela bir tane açı yapıp aynı şu andaki render açısı belirlermiş gibi, yani kamera kaydedermiş gibi kaydedebilirsiniz. Fakat bunu animasyonda yapmak sıkıntı. Neden sıkıntı? Animasyon hareket eden bir şey olduğu için render bir tane kare, animasyon yüzlerce, onlarca kare olduğu için daha fazla kasar. O yüzden atmosferinizi, ışık ayarlarınızı renderda bitirin. Sonra o atmosfer ayarlarını animasyonunuza sonradan ekleyin. Mesela ne yapıyoruz? Bir tane açı belirleyelim. Şöyle mesela bir açı olsun. Şöyle. Sonra geldim. Bunun açısını kaydettim. Şu şekilde kaydettim. Sonra buna özel stilden gerçekçiye atıyorum. Bakıyorum şöyle. Fena olmadı. Gerçek gökyüzü, buradan farklı bir şey atabilirim. Mesela ne atabiliriz? Sunset diyelim. Şöyle bir şey atsak. Ve şunun yönünü şöyle güneş şuradan filan baksa. Çok sarı oldu. Benim de en zorlandığım kısım şu şeyleri beğenmek. Şöyle bir şey olsa, şurada evet şöyle bir şey olsa. Diyelim ki açınız bu şekilde. Filtrelerinizi bu şekilde belirliyorsunuz. Sonra alan derinliğine geliyorum. Bir alan derinliği neredeymiş ona bir bakacağım. Alan derinliği şuralarda bir yerde. Sonra odak mesafesini ben şuradaki insanları alacağım. Veya insan değil de şuradaki araba olsun direkt. Şu arabayı almak istiyorum. Odak mesafesini şöyle belirleyelim. Tamam, buraya geldim. Sonra önde ve arkada önde birazcık daha az olsun. Sonra şuradaki miktarı azaltıyorum. Şimdi şuradaki birazcık daha bulanık oldu. Burası net oldu. Şu arkası bulanık olmuş oldu. Böyle olunca daha göze hoş bir render elde etmiş oluyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü gözümüzde aslında bir yere odaklandığında diğer odaklanılmayan taraflar birazcık daha puslu oluyor. O yüzden daha göze hoş bir şey oluyor. Render olmuş oluyor. Şimdi burada yansıyan bir şey var mı? Yansıyan pek bir şey yok. Normalde pencereye şuradaki camlara çok yakın bir yer olsaydı ne yapıyorduk? Yansıma kısmına geliyorduk. Camların daha güzel çıkabilmesi için şuradaki cam yüzeyine şöyle tıklamam gerekiyordu. Yani yüzeyi seçmem gerekiyor şöyle. Fakat şu anda baktığınızda render açımda cam ana karakter değil. Yani şuradaki cam ana karakter değil. Ve şuradaki araba ne güzel yansıdı. Şuradaki bizim topumuz hala duruyor mu? Bakalım. Donatılar. Durmuyor. Bir de şunu ekleyelim. Evet, şurada daha iyi yansıma oldu. Şimdi foto kısmına geldim. Şuraya bir daha tıklayalım. Şimdi bu yansımayı ben silmek istiyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi cam bizim ana karakterimiz değil. Buraya bir daha geldim. Tıklıyorum. Evet, şuradaki yansıma daha güzel, daha anlamlı bir hale aldı. Şimdi şu açıyı beğendim. Bu açıda da bir animasyon almak istiyorum.
şu anlık insanların kendi içerisinde şey yapmalarına aldırmayın. Yani olduğu yerde moonwalk yapmalarına aldırmayın. Gördüğünüz gibi burada fazla bir ayar yapmıyorum. Renk düzenleme ile oynamıyorum. Keskinlikle, pozlamayla, eğer çok karanlık bir renderınız varsa pozlamayı bir tık arttırabilirsiniz veya Photoshop'ta da bunu çözebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fazla bir şeyle oynamıyorum. Her renderımda bu soruluyor. Şeyi nasıl yapıyorsun? Render filtre ayarları neler? Filtre ayarları neler? Işık ayarları. Mesela şu anda ben sadece gerçek gökyüzüyle oynadım. Gözüme hoş gelen bir şekilde ayarladım. Sonra malzeme ayarları. Sonra kamera açın. İyi bir poz açınız vardır. O yüzden kamerayı yerleştirdiğiniz zaman nereden çekeceğiniz, nereden render alacağınız da çok önemli. Şimdi şu şekilde render almakla şöyle absürt bir yerden render almak arasında, şöyle absürt bir yerden render almak arasında fark var. Bir önceki açıya bakın, render açısına. Bir de buna bakın. Şimdi bir daha mesela öteki açıya geliyorum. Şu şekilde bir render alıyorum. Gördüğünüz gibi bu daha anlamlı bir şey oldu. Yani baktığınız yer, kamerayı konumlandırdığınız yer çok çok önemli. Mesela şimdi biz 15 milimde çalışıyoruz. Bunu birazcık daha arttırabiliriz mesela. Şu şekilde. Biraz daha geri gideyim şöyle. Evet, şimdi daha fazla büyüdü insan ölçekleri mesela. Bu ne kadar oldu? 23. Bunu tabii ki de ne yapmam gerekiyor? Şurada ayar yaptığım zaman bunu hemen kaydetmem gerekiyor. Bakın şu anda insan göz seviyesinin bir tık üstüne çıkmışım. Şuna tıkladım, biraz daha indirdim. Göz seviyesini birazcık daha şey yaptım. Evet. Evet, böyle bir render sonucu elde etmiş olduk. Ön izlemesi elde etmiş olduk. Buraya başka bir şey ekleyebilir miyiz? Yok. Şu anda fena değil. Bu nasıl bir render olsun? Şöyle kenara doğru gelen bir render olsun. Şöyle gelsin. Şuraya doğru gelsin. Ve filmlerde dikkat edin. Hep kare kare bir şey olur. Bir sahne çekilir birkaç saniye sonra. Ondan sonra başka bir kameradan başka bir şey olur. Yani siz gelip de şöyle absürt şey yapıp tek kamerayla çekim yapmanız çok sıkıntı. Yani bunun da tekniği var. Fakat bunu pek yapamıyoruz. Mesela ona da geleceğim. Şimdi biz renderımızı halledelim. Kameramız buradan başlasın. Şuraya doğru ilerlesin. Birinci açımız bu. Hatta hemen bunu yapalım. Bunu animasyonda nasıl yapacağız? Şimdi bu render içime sindi mi? Sindi. Bu görüntü içime sindi mi? Sindi. Şimdi ben bunun animasyon şeklini yapmak istiyorum. Geliyorum film kısmına. Kaydet diyorum. Bu arada ne yapmış oldum? Hem kamera açımı ve şuradaki değerlerimi falan da almış oldum. Bunu kaydettim. Şöyle geliyorum. Bak, birinci açıyı kaydettim. Şimdi benden ikinci, üçüncü, dördüncü açımı kaydetmemi istiyor. Fakat benim size tavsiyem kare kare animasyon yapın. Mesela şimdi birinci buradan başladı. Ne demiştim? Şurada bitsin. Bakalım nasıl bir animasyon oldu. Şöyle bir animasyon oldu. Küçük küçük hareketler yapın. Şimdi şurada bir şey var. 2 tane S var. Bu Lumion 9'da yok. Lumion 10'dan sonra geldi. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bakın, yavaştan durağından hızlanıyor. Daha yavaş bir şekilde gidiyor. Bunu isterseniz düz bir şekilde yapabilirsiniz. Yani hiçbir hız farkı olmadan da yapabilirsiniz. Ama ben istiyorum şu şekilde olsun. Okey, tamam. Benim açım bu şekilde olacak. Yani render'ım bu şekilde olacak. Eğer içinize sinmezse de buradan ayar yine tekrardan yapabilirsiniz. Okey dedim. Kapattım. Şimdi birinci sahnem bu şekilde. İkinci sahnemi farklı yapabilirim. Yani biraz önce bahsettiğim, yani bir kamerayla açı şundan bahsettim. Mesela genelde şöyle bir yanlış yapılıyor. Şöyle başlanıyor. Buradan bir tane açı alıyor. Sonra buradan bir tane açı alıyor. Sonra gidiyor buradan bir tane açı alıyor. Sonra hızlı geliyor, bunun içerisine giriyor. Şöyle bir render yapıyor. Video yapıyor, animasyon. Yani böyle bir animasyon doğru bir animasyon değil. Yani yapmıyorsan eğer, nasıl söylesem, bir drone çekimi yapmıyorsan bu doğru bir yöntem değil. Bir insan yürüme efekti yapabilirsin.
onu anlarım ama bu doğru bir yöntem değil. Şimdi benim birinci sahnem bu şekildeydi. Bu şekilde gidiyor. Şimdi ikinci sahneme geleceğim. İkinci sahnemde nasıl olsun? İkinci sahnem şu şekilde olsun. İkinci sahnemi kaydedeceğim. Onun için de ikinci sahnemin kısmına geldim. Şöyle gelsin. Hatta şöyle olsun. Şurada birincisi şöyle aşağıda bitsin. İkinci sahnem de bu şekilde. Şimdi bakın. Bu çerçevenin etrafında beyaz çizgi varsa bu şekilde bu seçilidir ve bunun animasyonu oynar. Buna tıkladığınızda bu oynar. Eğer tümünü oynatmak istiyorsanız tüm film diyorsunuz. Ve işte sahne geçişi de burada geldi. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bunun video süresi çok uzun olmuş. 4 değil de ben bunu 3 istiyorum mesela. 3 saniye olsun. Şu şekilde bir şey olsun. Bunu da bu şekilde oynayabiliriz. Şimdi gelelim buradaki kısma. Şimdi şeyleri görmüş olduk. Açı açı, kare kare bu şekilde kaydedebiliyoruz videolarımızı. Aslında burada bir video editleme programı gibi bir şey de olmuş oluyor. Çünkü burada farklı farklı animasyonları birbirine birleştirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim buradaki kısma. Yine gördüğünüz gibi özel stil var. Benim bir daha sıfırdan özel stil yapmama gerek yok. Neden? Benim çünkü burada bitmiş bir tane özel stilim var. Geliyorum buradan şu 3 çizgiden düzenle, efektleri kopyala, sonra gel film kısmına, 3 çizgi düzenle, efektleri yapıştır. Bitti. Şimdi ne yapıyorum? Oynat diyorum. Ve bitti. Bu şekilde. Gayet de iyi oldu. Şimdi ön izleme renderine baktığınızda böyle bir sonuç elde etmiş olduk. Şimdilik animasyonla alakalı hızlıca farklı farklı şeylere gireceğiz. Özelliklere gireceğiz. Size insan nasıl yürütülür ondan bahsedeceğim. Yani insan, araba nasıl hareket ettirilir ondan bahsedeceğim. Şimdi efektleri, genel efektleri buradan aldık. Şimdi animasyonla alakalı yapmamız gereken bazı şeyler var. Mesela böyle bir insan koyduysanız bunlar hareket etmesi, yürümesi gerekiyor. FX kısmına tıkladınız ve buradan animasyonu seçtiniz. Kalabalık hareket diye bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra buradaki kalem aracına tıklıyorsunuz. Bakın burada ne hareket ediyor? İnsan hareket ediyor. Şimdi şu iki insanın ortasına geldim. Şuraya bir tane tıkladım. Sonra bunun hareketini devam ettirebilmek için şöyle gelelim. CTRL'ye basıyorsunuz. CTRL'ye bastıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. Sonra bu birazcık daha böyle devam edebilir. Şimdi gördüğünüz gibi şuralarda köşeler oluştu. Bu köşeler böyle sert gitmesin de daha yumuşak bir şekilde gitsin. İsterseniz o köşelere tıkladıktan sonra şuradan yumuşatabilirsiniz. Sonra buna tıklıyorum. Bunu da iyice yumuşatıyorum. Ve bunu move yapabilirsiniz bu arada. Oynatabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle de gitsin. Şimdi buradan da nereye geldiğini hesaplayabilirsiniz. Mesela geliyorum şöyle öteliyorum. Şimdi neden burada kadın oynadı, insan oynamadı? Çünkü insanı kavramını şuradaki çizgi. Şimdi yol genişliğini arttıralım. İyice arttıralım. Burada farklı bir figürü yok. İnsandır, arabadır, farklı bir figür olmadığı için, yani bunu çevreleyen buradaki ne kavruyorsa burayı o etkilenir. Şimdi hareket ettirelim. Şu şekilde devam ediyor. İnsanlar yürüyor. Yani bu yola devam etmesine gerek yok. Bakalım insanı hızlandırdığımızda ne oluyor? Şöyle bir hareketlendirelim. Yok, insanda değil de arabadaydı sadece bu. Arabayı hareket ettirdiğimizde. Şöyle insan bu şekilde hareket ediyor. Tabii buraya yaşlı bir dayı koysaydık o daha az bir hareket yapacaktı. Veya kaykay koysaydık daha hızlı hareket etmiş olacaktı. Şimdi şunu birazcık daha şöyle öteleyeyim. Daha geriden başlamış olsun. Şöyle. Yani buradan başlayacak da bu
Bir de şöyle bir husus var. Diyelim ki şunları silelim. Ya da tümden silelim hepsini. Şöyle silelim. Şu insanı şöyle geldim. Şöyle oynattım. Hatta şunu şöyle birazcık öteleyelim. İyice şey olsun. Diyelim ki siz böyle kısa bir yol belirlediniz veya ürününüz insan veya araba çok hızlı. Şöyle olacak bak. Geldin, yolu bitirecek, başa alacak. Yani buna dikkat edin. Başa almaması için şu yolu uzatın. Şimdi bizim ilk karemiz 4.4'müş süresi. Mesela şuradan saniye saniye izleyin. 1.8'de 1.5'te buralardaymış. Buna da dikkat edebilirsiniz. CTRL'ye bastım. Şimdi şöyle yapabilirim. Bir daha izleyelim. Evet, fena değil. Gelelim buradaki kısma tıklayalım. Şimdi animasyonu bir daha oynatıyorum. Bakın insan hareket ediyor. Çok güzel. Şimdi bizim burada yapmamız gereken bir de şuradaki kadını hareket ettirmek. Yine kalem aracına tıklıyorum. Bu bitti. Şimdi ekle diyorum. Buradaki kadın yönünü şöyle çevirelim bu sefer. Şöyle olsun. Ve şunu şöyle yapalım. Bakalım şimdi. Evet, bu da böyle gitsin. Bakın bu böyle hareket ediyor. Bu böyle hareket ediyor. Şimdi normalde bu görmüyoruz biz bunu. Gerçi şöyle yaptığımızı gözükebilir. Bir tane daha ekleyelim. Şuradaki bisikletli de görünsün. Şöyle. Bakalım nereye gelecek. Yok, görmeyiz biz bunu ya. Görmüyoruz. Ama şöyle şeye yapsak insanda mıydı bu? Bakalım. Seç kısmına geliyorum. Şöyle şunu birazcık öteleyeyim şöyle. Öteleyelim. Film kısmına geldim. Şöyle bir daha oynatalım. Seni göreceğim kardeşim. İnat ettim. Seni göreceğim. Şöyle gitsin. Film kısmına geldim. Evet, şimdi. Güzel. Şu anda her şey yaşıyor. Burada da bir bisikletli varmış. Film kısmına geldim. Şuradan yol ekle diyorum bir daha. Sonra şuraya geldim. Bu da böyle olsun. Evet. Şu an tepeden baktığımızda bütün hareket eden cisimler gözüküyor. Zaten 4 saniyelik bir videomuz var. Şu şekilde. Gayet güzel. İnsanı bu şekilde hareket ettiriyoruz. Kamera açımız bu şekilde oluyor. Mesela aynı şekilde şimdi burada hareket eden insanlarımız falan vardı. Şimdi bu filtreyi kopyalarsam hareketleri de almış olurum. Efektleri kopyala. Buradaki kısma gel. Düzenle. Efektleri yapıştır. Şimdi bakalım buna. Tak. Bu şekilde. Gayet güzel. Şimdi şuradaki şeyi kapatabilirim. Bu arada ışıkla alakalı size geçen bir şey söylemiştim. Onun örneğini yapmamıştık. Burada yapmış olalım. Şimdi şöyle bir şey. Işıklar kısmına gelelim. Biraz atlaya atlaya işlemiş oluyorum. Kusura bakmayın. Şimdi buradaki ışığa tıkladım. Yüksek diyelim. Veya dinamik fark etmez. Buradaki gece aktivasyonu açık diyelim. Bakın. Gece aktivasyonu açık deyince buradaki ışık gitti. Neden? Şu anda gündüz. Şu anda gündüz. Şuradaki atmosfere geri geldim. Şimdi şunu açalım şöyle. Kapatalım. Bakın şuradaki ışık yandı. Neden? Artık gece oldu. Gece olunca ışık yanıyor. Şunu açınca ışık gitmiş oldu. Böyle ayarlar yapabilirsiniz. Bu ne işinize yarayacak derseniz render aldığınızda diyelim ki filtrelerinizde sonuç olarak bir tane obje koymuş oluyorsunuz ve o obje her filtrede aynı özellikte olacak. Ama ben bir yerde yansın, sadece gece vakti yansın istiyorsam, yani şuradaki gerçek gökyüzündeki sabah olan da yanmasın, gece olan da yansın istiyorsam o özelliği kullanabilirim. Güzel bir özelliktir.
Şimdi film kısmına gelelim. Gece aktivasyonu açık olduğu için burası gitti gördüğünüz gibi. Burada farklı bir şey daha ne yapabiliriz? Animasyonla alakalı. Animasyon aslında çok basit. Sadece dediğim gibi. Şimdi bir tane farklı açı daha kaydedelim. Bu arada şey yapalım. Hani kare kare değil de tek bir açı yapmak istiyorsunuz. Bakın şöyle bir güzel özellik göstereyim size. Geldim. Buradan sanki bir insanın gözünden animasyon, hani bir kahraman bakış açısı gibi bir şey var ya. Diyelim ki yürüyorsun. Öyle bir efekt yapalım şimdi. Film kısmına geldin. Buradaki kaydede tıkladın. Şimdi böyle tıkladın. Dümdüz yürüyorsun. Şöyle dümdüz yürüyeceksin. Hatta biraz geriden yürümüş olduk. Biraz ileri yapalım. Şuradan başladım. Şu anda güncellemiş oldum. Şöyle gitsin. Gelelim şunu yapalım. Araba dikkatimi çekti. Şöyle arabaya fokus yapalım. Bir bakalım ne oldu şimdi. Böyle gidiyorum. Arabaya yoğunlaştım. Böyle bir animasyon yapılabilir. Onu nasıl şey yaparız? Gerçi şuradaki hareket çok fazla abes oldu. Sadece şöyle gitsin ve şunun hızını, saniyesini çoğaltalım. Mesela 10 saniyede yürüsün. Normal bir insan buradan buraya kaç saniyede gider? Şöyle gitsin. Tamam. Bunu kaydettik. Şimdi buradaki filtrelerin hepsini tabii ki de buraya da işleyeceğiz. Efektleri yapıştır dedim. Şu şekilde gitsin. Sonra ben buna şöyle bir şey ekleyeceğim. Bakın şuna dikkat edin ama. Şimdi bunun alan derinliği ne kadarmış? Klip düzenliği bir daha bakalım. Bakalım. 15 milimmiş. O zaman fark etmez. Diyelim ki biz bunun alan derinliği şu anda daha fazla olsun. Şu şekilde falan olsun. 20 yapalım direkt. 2 kere tıklayınca değer girebiliyorduk. Unutmayın. Enter'a bastım. 20 oldu. Ve bunu kaydettim. Şimdi şöyle bir gidelim bir. Bakalım ne olacak. Böyle bir şey oldu işte. Tabii ilk açıyı da kaydetmem gerekiyor 20 ile. Şöyle gelsin. 2 kere tıkladım. İlk açıma da 20 kaydetmiş olalım ve şöyle kaydedelim. Şunu da yükseltelim şöyle. Bir daha kaydettim. Zaten bu 60'taymış neredeyse. Buraya da kaydetmiş olduk. Şimdi göstereceğim efekte şuna dikkat etmeniz gerekiyor. FX kısmına geldim. Sonra kamera kısmına geldim ve el kamerası. Bildiğiniz elle elinize bir kamera, telefon kamerası gibi düşünün. Bir çekim yapıyorsunuz. Haliyle ne oluyor? Sallanıyor. Mesela yolda yürürken sallanma efekti gibi bir şey olacak. Şimdi geldim. Sallanma şiddetini arttır diyorum. Şöyle arttıralım. Animasyona bakıyorum. Tabii ki de şöyle bir sıkıntı oluyor. Bizim burada yavaş başlıyordu ya animasyonumuz. Yavaş başladığı için şiddeti çok hızlı oluyor. O yüzden biz bunların her saniyesinde aynı şiddette gitsin istiyoruz. Bunu düzeltelim. Şimdi bir daha bakalım buraya. Bakın şimdi daha stabil. Sallanıyor şu anda kamera. Evet, böyle bir render almış olduk. Şimdi biz ne kaydetmiştik biz burayı? Normalde 20 kaydetmiştik değil mi? Şimdi 15 oldu. Neden 15 oldu? Bizim burada mercek derinliğini biz sıfırlıyor. Yani el kamerasını kullandığımız için buradaki kamerayı kullanmamış oluyoruz ve buradaki kameranın özellikleri girmiş oluyor devreye. Biz bu milimetreyi hemen buradan da kontrol etmemiz gerekiyor. 20 santim dedim, tamam, kontrol etmiş olduk. Şimdi buradan şiddetini ayarladık. Film yaşını falan da ayarlayabilirsiniz. Böyle eskitilmiş bir şey de yapabilirsiniz. İşte buradan şeyleri radyal, gradiyal falan ekleyebiliyorsunuz. Ben bunları sevmiyorum genellikle. Şimdi bir de şöyle bir özellik var. Sallanma şiddetinden bağımsız. Diyelim ki dikey bir şey istiyorsun, render istiyorsun. Fakat Lumion'da her şey yatay. Yani 16:9 ölçeğinde bir şey var. Oranı var ekranın. Ve ben bunu dikey almak istiyorum. Dikey almak istediğinizde de şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz.
kaydırma diye bir şey var. Yani kamerayı çevirme. Şimdi bunu -90 yaptığımda gördüğünüz gibi artık dikey bir render almış oldum. Şu an baş döndürücü bir şey var ama bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Şöyle yine sıfırlayalım. Bunu yapmış olduk. Şimdi sabit noktaya bak diye bir şey var. Şu anda biz nereye bakabiliriz? İnsana bakalım mesela. Şu an bundan önce hemen bir daha bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi böyle bir efektimiz var. Bu işe yarar. Şimdi sabit bakma efektini kullanarak bir şey daha yapacağım. O da şu şekilde oluyor. Bunu şöyle başa alalım bir daha. Bunu açalım. Bakış noktasını düzenleyelim ve şuradaki insana bakalım. Şu adam dikkatimizi çeksin. Tamam, kaydettik. Şimdi oynatalım. Bakın. İnsan odaklandı. Evet, bu da bu şekildeydi. Böyle bir render alabilirsiniz. Yani tek açıda böyle bir render'ı tavsiye ederim. Genellikle böyle açı render almanızı da tavsiye ediyorum. Şimdi tüm filme bir daha bakalım. Ve sonunda da böyle bir şey. Yürüme efekti. Şurada ses efekti var. Bunu silebiliriz. Bir de şöyle bir özellik var. Diyelim ki böyle farklı şeyler türde renderlar almıyorsun. Diyelim ki buradaki filtrelerin hepsi bütün şeylerde aynı. Şunlar da aynı. O zaman gelip burada da yapabilirsin. Mesela buraya ne ekleyebiliriz mesela? FX desek. Açma kapama desek olur mu? Açılma. Yok, olmadı. Şimdi bunu eklemiş olalım. Süresini azaltalım. Bakalım nasıl olacak. Siyahtan başladı. Açıldı. Ve siyah gitmedi. Hayır, sona yapacak. Her bir şeye yapmadı bunu. Demek istediğim şey şuydu. Şimdi şuradaki filtrelerin hepsini kaldıracağım. Oldukça da güzeldi. Biz bunu kopyalayalım da sonra sıkıntı yaşamayalım. Efektleri kopyala. Şunları sileceğim tamamıyla. Düzenli efektleri kaldır. Efektleri kaldır. Efektleri kaldır. Şimdi hepsi efektsiz oldu. Tüm filme geliyorum. Düzenle efektleri yapıştır. Bakın hepsine gelecek şimdi. Tabii şu anda el kamerası yok burada. O yüzden sallantı yok. Evet. Lumion'da animasyon almak da bu kadar basit.